Evet, projelerimize devam ediyoruz. Ancak bugünkü projede diğerlerinden farklı olarak JavaScript Framework'ü kullanacağız. Bundan önceki projeleri sadece vanilyalı olarak yazmıştık. Yani HTML, CSS ve JavaScript tarafında herhangi bir framework veya yardımcı kullanmamıştık. Ancak bugün projemize Vue.js'i dahil edeceğiz. Bana göre şu anda açık ara piyasadaki en iyi JavaScript Framework'ü. O yüzden bunu size göstermek istiyorum. Ayrıca kanalda anket yapmıştım. Katılım düşük olsa da çoğunluk React istemişti. React ile ilgili videolar da gelecek ama bu kanalda biliyorsunuz ben bir öğrenme eğrisi izliyorum. Ne yaptım? İlk başta çok başlangıç seviyesi bir projeyi HTML, CSS, JavaScript ile kodladık. Ardından onun bir üst seviyesini, ardından da onun bir üst seviyesini beraber kodladık. Şimdi ben doğrudan React'e geçmek yerine bir sonraki adım olarak en uygun teknoloji olan Vue.js ile devam etme taraftarıyım. React'in beraberinde getirdiği abstraction seviyesini başlangıç seviyesi için beğenmiyorum. Siz de zaten şimdiki projeyi Vue.js ile yazdığımız zaman ne kadar zarif, ne kadar öğrenme eğrisi tatlı bir framework olduğunu göreceksiniz. Ayrıca şu konudan da kısaca bahsedeyim. Siz JavaScript temelini sağlam attığınız sürece framework seçiminin çok da bir önemi yok arkadaşlar. İyi derecede JavaScript bilen birisi 2-3 hafta, hadi bilemedim bir ay içinde Vue.js öğrenir, React öğrenir. Daha doğrusu React biliyorsa Vue.js öğrenir, Vue.js biliyorsa Angular'da öğrenir, Angular biliyorsa işte Svelte öğrenir vesaire vesaire. O yüzden esas odaklanmanız gereken Vue.js, React vesaire değil ki zaten bunların çoğu günümüzde benzer konseptleri paylaşıyor. Bunlardan birini öğrendiğiniz zaman diğerine çok rahat geçiş yapabilirsiniz. Sizin önceliğiniz mutlaka ve mutlaka ilk yaptığımız projelerdeki gibi ilk başlarda HTML, CSS ve JavaScript temellerinizi çok sağlam oturtmak olmalı. Doğrudan framework kullanımına geçmeyin. Bu CSS'de de geçerli. Maalesef ki görüyorum, gözlemliyorum. İnsanlar doğru düzgün CSS öğrenmeden doğrudan Tailwind, Bootstrap vesaire öğrenmeye çalışıyor ki zaten Bootstrap'i bu arada artık öğrenmeyin. Ama aynı şekilde JavaScript tarafında da bir ay falan böyle bir JavaScript görüp ardından direkt React'e başlanıyor ki bu durum LinkedIn'de falan gördüğüm kadarıyla bootcamp'lerde çok popüler. Ya bu korkunç bir şey arkadaşlar. Bu yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri. Bu tuzaklara ne olur düşmeyin. Bu şekilde size 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda hem HTML, hem CSS, hem JavaScript, hem React, hem backend vesaire bunları öğretebileceğini sanan kişilere veya kurumlara bence itibar etmeyin. Bu konudan da video girişinde kısaca bahsetmiş olayım. Biraz fazla uzattım. Hadi şimdi geçelim projemize. Evet, bugünkü projemiz Frontend Mentor'dan Browser Extensions Manager UI tarayıcı eklenti yöneticisi. Bakalım nasıl bir projeye benziyormuş. Gördüğünüz gibi burada bir Light Mode, Dark Mode butonumuz var. Burada extension listimiz var ve bu extensionlar aktiflik ve inaktiflik durumuna göre hepsi aktif ve inaktif olarak filtreleniyor. All'a tıkladığımızda bütün hepsini göreceğiz. Aktive tıkladığımız zaman da sadece aktif olanları göreceğiz. İnaktifte de inaktif olanları göreceğiz. Şu şekilde de bir mobil tasarımımız varmış. Bütün kartlar aşağıya inecek. Ayrıca arkada gördüğünüz gibi Light Mode tasarımını da beraber kodlayacağız. Figma tasarımında hepsini göstereceğim birazdan. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Siz de bu projeyi kodlamak isterseniz Start Challenge dedikten sonra Download Assets deyip doğrudan projeye başlayabilirsiniz. Hadi şimdi Figma tasarımımıza geçelim. Figma tasarımımıza şöyle hızlıca bir göz atalım. Burada şu anda Dark Mode tasarımını görüyoruz. Desktop, ortada tablet, en sağda da mobil için olan kısmı var. Biraz daha şöyle uzaklaştıralım. Şurada da Light Mode'u görüyorsunuz. Light Mode'da da görüntüsü projemizin şu şekilde olacak. Tablet şu şekilde, mobilde de şu şekilde. Şurada da Hover, aktif state'leri vesaire var. İşte buton aktif olduğunda arka planı kırmızıya dönecek vesaire gibi. Ya da işte Hover durumunda şuradaki Remove butonu şu şekilde kırmızıya dönüyormuş. Bunları da zaten hallederiz. HTML'e geçmeden önce şöyle bir hızlıca göz gezdirelim. Üst tarafta bir header'ımız var. Header'ımızın içinde logomuz ve toggle butonumuz var. Light ve Dark modlar arasında. Ardından extension listimiz var. Karşısında butonlarımız var ve şurada da grid yapımız var. Kartlarımız böyle üçerli şekilde sıralanıyor. Tablette ikili. Bunu da yine daha önceki projede göstermiştim. Hiçbir medya sorgusu yazmadan CSS Grid ile vereceğiz. Şimdi proje kurulumuza geçelim. Warp terminalimi açtım. Browser Extension View diye bir klasörün içindeyim şu anda. Geliyorum. Ban Create View at Latest diyelim. Şöyle bir tıklayalım. Projemizin adı ne olacak? Şu anki mevcut klasördeyim. O yüzden nokta yaptım. Onun adını versin. Browser Extension diyelim. TypeScript tabii ki kullanacağız. Canımız ciğerimiz. Pinia kullanacağız State Management için. Diğerlerine şimdilik gerek yok. Güzel. Şimdi ban install diyorum ve bana bunu VS Code'da aç diyorum. Evet, projemiz açıldı. Tarayıcımı şöyle bir kenara alayım. Şöyle VS Code'umu da şöyle birazcık kenara, şöyle biraz dara alsak yetecektir. Şunu da şöyle çekelim. Tamamdır. Gelelim tekrar Warp'ımıza. Ban dev diyelim. Development Mode'da uygulamamızı çalıştıralım. Şurada söylediği localhost 5173'ü kopyaladım. Ardından geliyorum. Zen browser'ıma yeni bir sekme açtım. Bunu yapıştıralım. Evet, şu anda projemiz önümüze geldi. Şimdi bu ilk Vue.js projem olduğu için kanaldaki birazcık klasör yapısından bahsedeyim size ama ben
Ben daha çok burada kodlamaya odaklanacağım. Vue.js'in konseptlerini detaylı olarak açıklamayacağım. Detaylı olarak açıklayan Abdullah Uğraşkan adlı abimizin bir kanalı var. Kendisi Vue.js ile ilgili videolar çekti ve hala güncel. Çünkü Vue hala 3 sürümünde. Onun videolarından daha detaylı öğrenim sağlayabilirsiniz. Ayrıca şiddetle tavsiye ettiğim bir şey daha var. Ben bu projeyi kodlarken siz de merak ettiğiniz bir kavramı, diyelim ki ref kullandım. Bunun detaylarını girin, okuyun. Ne yapıyormuş, ne işe yarıyormuş vesaire, ya da işte slot kullandım diyelim, girin Google'a yazın, işte Vue slot yazın, girin dokümantasyonunda ilgili yerleri okuyun. Dokümantasyon okuma, dokümantasyon takibi çok önemlidir. Yani çok fazla zaman harcıyoruz gerçek hayatta dokümantasyonlarda ve kendinizi buna mutlaka alıştırın. Şimdi projemize bakalım. SRC klasörünü açıyorum. Burada assets'lerimiz var. Base.css, main.css, components'larımız var. Bunlar default olarak geliyor. Bunları sileceğiz. İçindekileri, kendi components'larımızı vesaire yazacağız. Burada Pinia'nın store'u var. State management'ımızı burada yapacağız, zaten göreceksiniz. Burada da app.vue var. Bu işte uygulamamızın başlangıç noktası arkadaşlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Framework'lerdeki yapı bir ağaç gibi düşünün. Bu app.vue ağacın gövdesi. Ardına kurduğumuz yapı da bu ağacın dalları ve yaprakları şekilde uzanıp gidiyor. Zaten göreceksiniz, mesela bir komponent oluşturduğumuzda onun hiyerarşisine göre onu app.vue'nun içine import edeceğiz. Başka bir komponenti de onun içine import edeceğiz. Zaten kodlarken ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın burada index.html'imiz var. Bakın görüyor musunuz? Burada div id app diyor. İşte bu app. Şurada gördüğünüz app.vue arkadaşlar. Bunların da hepsinin import noktası da şurası. Gördüğünüz gibi import app diyor. App.vue, create app, mount. Buraları zaten şu anda bilmenize, öğrenmenize gerek yok. Sadece hızlıca gösteriyorum. Zaten ne işe yaradığını React veya Vue tarafında vesaire hani projeler yaptıkça zaten çözüyorsunuz bu klasörleri. Şimdi buraya gelelim. App.vue'muza. Buradaki template'in içindeki her şeyi bir silelim. Buraya bir h1 yazalım ve hello world diyelim. Ardından şurada importlarımızı silelim ve şuradaki style'larımızı da silelim. Şimdi gördüğünüz bu yapı arkadaşlar, buradaki app.vue, Vue'nun SFC yapısı. Yani bu single file components anlamına geliyor. Aynı komponent içinde, aynı bileşen içinde bakın bu script taginin içine hem JavaScript'imizi yazıyoruz. Bu template taginin içine HTML'imizi yazıyoruz ve buradaki style'ın içine de CSS stillerimizi yazıyoruz. Tailwind kullanacağınız zaman bu style'e ihtiyacınız kalmıyor. Bunu buradan siliyorsunuz. Doğrudan template içine class veriyoruz ama biz bu projede Vue.js'in scoped styling sistemini kullanacağız. Bunu size göstermek istiyorum. Doğrudan Tailwind'e geçmek istemedim çünkü inanılmaz rahat, inanılmaz konforlu bir yapı sunuyor CSS yazarken. Ne demek istediğimi zaten göstereceğim. Çok fazla uzatmayayım. Devam edelim. Bakın Hello World'u yazdığım anda gördünüz mü? Zaten buraya bunun yazısı geldi. Şimdi bunun stillerini bir kaldıralım. Şuradan base.css, main.css'e import ediliyor. Base.css'i silelim. Buna ihtiyacımız yok. Bunu sildim. Main.css'ten bunun importunu silelim. Burada yine ana CSS tanımlamaları var. Bunları da silelim. Tamamdır. Şu anda tamamen CSS'i ortadan kaldırdık. Components klasörüne girelim. Dediğim gibi bileşenlerimizi yazacaktık buraya. Şunun içindeki her şeyi silelim, kaldıralım. Bunları da sildik mi? Bakalım. Main.ts'imize gelelim. Burada main CSS app view. Tamamdır. Bir konsolumuzu açalım. Herhangi bir hatamız var mı? Tamam, hiçbir hatamız da yok. Şu anda arkadaşlar projemizi birkaç tane şeyi silerek gördüğünüz gibi sıfırlamış olduk. Hazır hale getirdik. Şimdi Figma tasarımımıza dönelim. Burada bakın solda Design System var. Buraya tıklıyorum. Design System'ın içinde projede kullanacağımız renkler. Gördüğünüz gibi bakın bunların hepsi buraya yazılmış. Burada gradient'lar da var. Bu gradient'lar da fark ettiyseniz şurada tekrar dizayna döneyim. Bakın bu arka planı projenin, görüyor musunuz? Koyudan şöyle açığa doğru bir geçiş var. Yine aynı şekilde burada Light moda geçelim. Burada da bakın arka planda bir geçiş var. Görüyor musunuz? Yukarıdan aşağı doğru farklı bir renge doğru geçiyor. Onları da vermiş. Tekrar Design System'a dönelim. Renklerimizi bu şekilde variable'larımıza tanımlayacağız dedik. Burada text presetlerimiz var. Bu presetleri de yine utility class'lar olarak tanımlayacağız. Zaten bunların hepsini daha önceki projelerde yaptık beraber. Ben bunları hızlıca yapıp son halini size göstereceğim şimdi. Ayrıca burada yine spacing'lerimiz var. Proje genelinde kullanacağımız boşluklar vesaire. Bunlar da bu şekilde bakın verilmiş. 2, 4, 6, 8, 10 diye. Tamamdır. Şimdi şu dark mod şöyle açık halde dursun. Çünkü ben dark mod olarak kodlayacağım. Light moda geçireceğiz projeyi. İsteyen light moda alacak. Çünkü projeyi akşam vesaire izleyenler için light modda kodlarsam çok ciddi göz ağrıtabilir. Dark modda çalışmamız daha mantıklı ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani light mod first de yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi dark mod first de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, ben şimdi değişkenlerimizi projede kullanacağımız arka planda hızlıca kodladım. Çünkü bunlarla zaman kaybetmek istemedim. Bir önceki projelerde bildiğiniz gibi zaten bunları beraber yaptık. Ama hızlıca tabii ki üzerinden geçeceğiz. Çünkü önemli şeyler var. Daha önce görmediğimiz şeyler var. Ayrıca proje indirdiğimizde gelen resimleri ve fontları da şu assets'in içine kopyalayalım. Bakın şurada fonts. Şuraya bir klasör oluşturalım. Fonts diye Not Sans yazı fontumuzu kopyaladım. Ayrıca resimler klasöründe public klasörün içine şöyle bıraktım.
yaptım. Ayrıca projeyle birlikte gelen data dosyası var. Onu da şöyle SRC'nin içine geldim. Bir klasör oluşturdum. Lib dedik. Ardından da data dosyamı buraya kopyaladım. Bunu JSON olarak değil de oradan sadece TS olarak değiştirelim. Buraya da gelelim. Bir atama yapmamız gerekiyor. Böyle const extensions dedik. Ama tabii ki bunu export etmek istiyoruz. Tamamdır. Bu böyle burada dursun. Bunu da eklemiş olduk. Ayrıca burada dosya klasörü yolu assets'in içinde veriyor ama biz bunu şöyle yapacağız. Şunları şöyle seçtim. Command D'ye bastım. Bütün hepsini seçiyorum. Bunları siliyorum. Çünkü biz public'in içine attığımız için public'in içine attığınız şeyde bu arada public klasörünü yazmıyorsunuz. Doğrudan bu şekilde images olarak veriyoruz. Zaten Vite bunu kendisi arka planda direkt images olarak görüyor. Public'in içine bakıyor. Bu da böyle dursun. Tamamdır. Zaten bakın fontu kopyaladığım anda fontumuz Noto Sans'a dönüştü. Şurada. Hatta bakın şöyle inspect diyelim. Gelelim şurada Computed'dan Font Family. Bakın görüyor musunuz? Noto Sans diye gözüktü. Şimdi hızlıca burada ben neler yaptım ona bir bakalım. Dediğim gibi font face'i zaten biliyorsunuz, bunu geçiyorum. Şimdi burada root içinde gördüğünüz gibi ana renklerimizi tanımladım. İsimlerini de aynı az önceki Figma'da gösterdiğim gibi karşılarına yazdım. Şimdi burada farklı olan şu. Biz bu tasarımda hem dark mode hem light mode kullanacağımız için bakın bunlar ana renklerimiz olarak değişkenlerimiz. Bunlar da temaya bağlı değişkenlerimiz. Ne demek istiyorum? Bakın title color diyorum. Tamam mı? Mesela title color, bakalım Figma'ya. Title color burada ne renk? Şurada yazıyor bakın. Neutral 0. Beyaz bir renk değil mi? Ama bakın light mode'a geldiğimizde title'ın rengi neye dönüşüyor? Neutral 900. Tamam mı? Koyu renge dönüşüyor. Şimdi bunu şu şekilde sağlıyoruz. Light mode dark mode arasında. Burada title color dedim ya. Karşısına neyi verdim? Neutral 0'ı. Tamam mı? Çünkü dark mode'da neydi? Neutral 0'dı. Az önce baktık beraber. Bu arada bunların hepsini tek tek göstermeyeceğim tabii ki. Siz zaten mantığı anladınız. Aynı bunları da şuradaki title color gibi değerlerine tek tek bakarak yazdım. Yani ne demek istiyorum? Şöyle göz gezdiriyorsunuz. Light mode ve dark mode arasında değişen ne varsa onları yazıyorsunuz. Mesela işte şu card'ın içindeki renk. Burada koyu bir renk değil mi? Gri. Ama mesela light mode'da beyaz. Böyle bu şekilde bunları yazıyorsunuz. Ben işte bu yüzden zaten arka planda kendim yazdım hızlıca. Bunlarla tek tek git gel zaman kaybetmek istemedim. Devam edelim. Bakın burada title color neutral 0 olarak atadık değil mi? Şimdi aşağı iniyorum bakın. HTML'imiz şurada. HTML'e light class eklendiğinde bakın title color'ı neye çeviriyorum? Neutral 900'e. Gördünüz mü? Bu title color tanımlaması light mode'da farklı çalışıyor. Çünkü karşısında ayrı bir renk ataması var. Ama dark mode'da ayrı çalışıyor çünkü karşısında ayrı bir renk ataması var. Yani Vanilla CSS'te dark mode ve light mode'un en modern ve en güçlü kullanımı bu ki zaten Tailwind 4 çıktı, takip edeniniz varsa. Tailwind 4 de tamamen bu CSS variables yapısına döndü. Zaten mesela React ve Vue'da da kullandığımız Shadcn kütüphanesi de indirdiğiniz zaman bir projede tamamen bu yapıya dayanıyor. Bu şekilde tanımlamalar var. Ardından da tanımlamalar variable'lar üzerinden yeniden atanıyor. Farklı dark veya light modlara göre. Şimdi devam edelim. Şimdi buradaki yapıyı anladınız. Burada bakın fontlarımız var. FS34 34 piksel, FS20 20 piksel ama karşılarında bakın RAM değerlerini yazdım. Dediğim gibi bu çalışma yöntemi çok verimli. Vanilla CSS'e çalışıyorsanız tabii Tailwind kullanırken böyle uğraşmıyoruz. Doğrudan tanımlı. Sonra spacing'e geldik. Bakın spacing'te de az önce Figma'da görmüştük. Bunları karşılarına yazdım. Burada zaten CSS resetimiz var biliyorsunuz. Bunları şöyle hızlıca minimal bir reset yaptım. Margin 0, padding 0, font inherit dedik. Input ve button biliyorsunuz yani fontları inherit etmiyor. Aslında bu biraz agresif bir tanımlama. Bunu herkes tercih etmiyor ama ben genellikle yapıyorum. Sonra HTML'e geldiğimizde bakın buraya HTML color shim dark light diyoruz. Dark önceliğimiz. Color'ımızda text color diyoruz. Font family, Noto Sans, sans serif. Şurada da sistem UI'yi her zaman ekliyorum biliyorsunuz. Bu çalışmazsa kullanıcının kullandığı sistem neyse onun fontunu kullanıyor. En garanti yöntem şık bir UI için. Burada da bakın light modumuzun renkleri var zaten. HTML'e light eklediğimizde olanlar. Bu arada gelin onu bir deneyelim. Index.html'e geldim. HTML'in içine şuraya bakın buraya class dedim. Light class'ı ekliyorum. Bakın şimdi sol tarafa. Gördünüz mü? Background'ımız değişti. Yazı rengimiz de değişti. Tamam mı? Tekrar bunu sildiğim zaman bakın yine dark'a dönüyor. Bunu zaten tabii ki böyle elle değil. Vue use kütüphanesiyle ekleriz. Elle yazmayız. Devam edelim. Body'ye geldik. Min height 100 VH ve min height 100 DVH'yi verdim. Destekleyen tarayıcılar DVH'yi sona yazdığım için okuyacak ama desteklemeyenler bunu anlamayacağı için bunu kullanacak. Evet, bakın burada gradientlerimi de burada background image içinde linear gradient olarak verdim. Bu şekilde zaten bunu da yukarıdaki kurguya göre kodladığım için dark olduğunda dark gradient'e geçiyor. Solda gördüğünüz gibi light aldığında da light gradient'e geçiyor. Burada işte resim, image, picture vesaire SVG'lere display block, max width %100 veriyorum her zaman. Resimlerimizin responsive olması için bize gerçekten çok iyi yardımcı oluyor. Ve ardından ve button'ımıza bu hani yerleşik olarak gelen tarayıcıdaki çirkin UI'yı iptal etmek için burada border none, background transparent ve cursor pointer'ı verdim. Biraz utility class'larımızdan bahsedeyim. Burada max width 1200 piksel, margin inline auto, padding inline, 1 RAM, SP16 olarak verdim. Burada da gördüğünüz gibi text preset
özetler var. Figma tasarımında az önce görmüştünüz. Bunları buraya tek tek yazdım. Bu utility class kullanımını çok fazla tutmayın. HTML içinde çok fazla utility class yazdığınız zaman zaten hani bir anlamı kalmıyor. Gidin Tailwind kullanın, daha iyi. Vue.js'in Scoped Styling sisteminde zaten çok özgür bir şekilde class tanımlayıp sadece komponent özgü bir şekilde kullanabildiğimiz için bunları bu şekilde minimalde tutmanız önemli. Ama tabii ki böyle text gibi her yerde kullanacağımız şeyleri de tekrar tekrar yazmak yerine böyle gelin text preset 1, 2, 3, 4, 5 olarak bunları böyle sınıflayın. Zaten yeri geldiğinde Figma tasarımımıza bakacağız. İşte Figma'da text preset 5 yazıyorsa biz de hemen bu klası vereceğiz. Bunun için ayrı bunun CSS ile uğraşmayacağız. Devam edelim. Evet, CSS dosyamızın ana yapısı genel itibariyle bu şekilde. Hadi şimdi artık başlayalım projemizi kodlamaya. Şimdi Figma tasarımıma döndüm. Bakın burada neyimiz var? İlk başta karşımıza gelen header'ımız var değil mi? Önce bu header'ımızı halledeceğiz. Şimdi bunu Vue.js'te şöyle bakın gelelim şuraya. Ne demiştik biz bu app.vue'ya? Başlangıç noktamız değil mi? Ağacın gövdesi. Şimdi doğrudan buraya gelip header, main vesaire olarak da tanımlayabilirsiniz ama bu proje küçük bir proje olsa da ben size her zaman büyük bir proje kodluyormuş gibi davranmaya çalışacağım. O yüzden şimdi size daha best practice bir durum göstereceğim. Bakın SRC'nin içine geldim. Tamam mı? Burada layouts yazıyorum. Layouts'un içine de ne diyelim? Şöyle app layout.vue dedik. Şimdi bunun içine geldim. Vue dedim. Taba bastım. Şimdi buraya geliyorum. Header diyorum. Tamam mı? Header'ımızı buraya yazacağız. Ve buraya geldim. Slot dedik ve buraya name header dedik. Header'ın altında neyimiz olacak? Bakalım Figma tasarımımıza. Header'ın altında main section'ımız olacak değil mi? Footer yok bu projede. Main'imiz olacak. Hemen buraya geldim. Header'ın altına da main dedik ve altına da slot. Ve buraya geldim. Name main dedim. Bu arada bunu vermeyebilirsiniz. Çünkü isim vermediğiniz bu slot aslında default slottur. Tamam, bu name default olarak ele alınır ama ben main olarak yine açık açık belirtmeyi seviyorum. Tamam, şimdi ana yapımızı bu şekilde kaydedelim ve app.vue'nun içine geliyoruz. Bakın buraya geldim. App layout'u import ediyorum ve burada template'imi açtım. Bakın burada buraya gelip v slot header diyebilirsiniz. Tamam mı? Ama bunun kısa yolu var Vue'da. Buna hiç gerek yok. Şöyle diyez yapıp header dediğiniz anda zaten bunu algılamış oluyor. Ve şu anda bakın ne anlama geliyor bu? App layout'un içinde şurada slot verdik ya. Buradaki template'in içine yazdığın her şeyi header'ın içinde renderlayacağım demek istiyoruz. Geldim app.vue'ya. Template header'ımı verdim. Yani şunu kullanacağımı belirttim. Artık bir daha buraya gelip tekrar header yazmama gerek yok. Zaten şu anda header olarak işlem görüyor. Ne yapıyoruz da normal kodlamamıza geçiyoruz. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Header'ımız için bir komponent oluşturuyoruz. Şöyle app header diyelim. Şöyle şuraya bu gelsin. Şimdi bunu oluşturmamız gerekiyor. Components klasörümüz nerede? Şuradaydı. Bak, Components klasörünü de silmişim az önce. Hemen SRC'nin içine geldim. Buraya Components dedik. Bunun içine geliyorum. App header.view. Bu arada bunu şöyle de yazabilirsiniz. App header.view. Yani ben bu şekilde yazmayı daha çok seviyorum komponentleri. Buraya geldim. Scriptimizi açtık. Buraya şöyle diyelim. This is header. Tamam mı? Bu şu an tabii ki solda gözükmez. Neden? Çünkü bunu buraya import etmedik. Geldim buraya import ettim. Bakın this is header. Görüyor musunuz? Şimdi buna sağ tıklıyorum. Inspect diyorum. Bakın HTML yapımıza. Header div. Gördünüz mü? Ben burada herhangi bir header yazmadım. Burada da herhangi bir header yazmadım. Header'ımız nerede tanımlı? Layout'umuzda tanımlı. Tamam mı? Burada bu template header'ın içine yazdığımız her şey artık header tag'inin içinde render edilecek. Tamam, devam edelim. Şimdi bu app header'ımıza bakalım stilimizde neler var. Bir logomuz var demiştik. Karşısında bir button'ımız var. Tamamdır. Gelelim. App.header'ın içindeyim. Bakın şimdi bizim burada bir neyimiz olacak. Ana kapsayıcımız container klasımız değil mi? Şimdi container'ımızın içine gelelim. Buraya bir logomuz olacak. Header logo diyelim ve ardından da burada bir toggle theme olsun adı. Çünkü o işi yapacağı için o buton dark mode ve light mode arasında toggle yapacağı için bu şekilde olsun. Şimdi buraya gelelim. Header logo komponentimizi oluşturalım. Header logo nokta view dedik. Tamamdır. Bir de neyimiz olacak? Toggle theme. Yine komponentin içindeyim. Buraya geldim. Toggle theme nokta view. Güzel. Burada da yine view template'imizi oluşturalım. Şöyle bir button'ımız olsun. İçinde de toggle yazsın şimdilik. Header logomuzun içinde de şöyle bir view şeyi oluşturalım. Public images. Burada logomuz var, tamam mı? Bu logoyu şu anda burada görüyorsunuz. Doğrudan image tag'i içinde kullanmayacağız. Çünkü bakın burada extension yazısını görüyor musunuz? Burada beyazken burada siyaha dönüşüyor. O yüzden burada şöyle bir yaklaşım kullanıyoruz. Logo.svg'ye geldim. Sağ tıkladım. Open with text editor dedik. Bakın buradaki svg'yi olduğu gibi kopyalıyoruz. Command A, Command C yaptım. Geldim buraya yapıştırdım. Bunu kapatalım. App header'ımızın içine şu yarattığımız komponentlerimizi import edelim. Çalışması için importlarımızı yaptık. Şimdi buraya geliyoruz. Bakın buradaki bu fill kısmı var ya, buradaki değeri bizim dinamik değerimizle değiştireceğiz. Burada neyi vermiştik? Bakın title color olarak değiştiriyorum. Bakın şu anda beyaza döndü. Ancak gelelim index HTML'imize. Buraya light class'ını eklediğim anda gördünüz mü? Arka plan beyaz oldu ve buradaki yazı bu sefer siyah döndü. Şimdi app header bileşenimize dönelim. Header logomuzu ve toggle theme'imizi tanımladık. Şu bu arada light class'ını da kaldıralım. Dark mode'da çalışacağımız için. Şimdi burada neyimiz kaldı? Container class'ını zaten vermiştik. Bakın tarayıcıyı büyüttüğüm zaman görüyor musunuz? Kendini ortalıyor. Bakalım bileşenimizdeki stillendirmeleri
Figma tasarımımızdan. Öncelikle en dıştan başlayalım. Yukarıdan 40 piksellik bir marjinimiz var. Aşağıdan da şöyle bakalım. Buradan da 64. Tamamdır. 40'a 64. Sayfanın en sonunda da burada main 64. Tamam. Bunun main'le şuradaki 64'ü doğrudan main tagine veririz. Margin blok olarak. O yüzden buradaki header'a sadece margin tab 40 verelim. Şimdi bunu en dışa yazacağımız için bakın kurgumuzu biz nasıl yapmıştık? App layout'a geldim. Burada header'ı vermiştik değil mi? Geldim buraya. Style scope'un içine geldim. Buraya header dedim. Buraya da margin top SP 40 diyorum. Buraya 2.5 remi zaten verdim. Güzel. Bu arada birazdan bu scope ile ilgili daha detaylı bir açıklama yapacağım. Şu kısmı bir geçelim. Şu header'ı. Devam edelim. Şimdi header'ımızın içine geliyoruz. Bakalım neyimiz var? Burada 16, 12. Üstten alttan 12, sağdan soldan 16. Bakın Figma tasarımında bu paddinglere bakarken gelip buradan doğrudan 16 demeyin. Diğer elemanlara da bakın. Daha yüksek bir eleman varsa en yükseğin değerlerini baz almamız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi ben buraya gidip de sadece buna baksaydım ve 16 piksel padding verseydim şu kısım çok daha geniş olacaktı. Bakın buraya geldik. Neymiş tekrar bakalım. Üstten alttan 12, sağdan soldan 16. Şimdi burada bu ikisini bir div'e sarmalamamız gerekiyor. Çünkü bu ikisine bir kapsayıcı lazım. Buraya geldim. Bunları seçiyorum. Command Shift P dedim. Şuraya wrap yazdım. Enter'a tıkladım ve şuraya div.wrapper dedim. Enter'a bastım. Bakın VS Code ne yaptı? Otomatikman bunları div'e sardı. Bunu da arada kullanabilirsiniz. Geldik. Şimdi Style Scope'un içindeyiz. Class'ımızı ne vermiştik? Wrapper. Neydi padding'imiz? Padding üstten alttan 12 idi. Sağdan soldan 16. Bunu da verelim. Bakalım background color'ımız neymiş? Background color'ımız neutral 800 diyor. Güzel, gelelim. BG color, BG neutral 800 dedik. Güzel, arka planımız da buraya geldi. Gördüğünüz gibi bir border radius'ımız var. Bakalım ne kadarmış radius'ımız? Şuraya bakalım 20. Geldim şuraya, border radius SP 20. SP 20 dedik. Güzel, radius'ımızı da verdik. Şimdi bakalım bir light moda geçelim. Bakın gördünüz mü? Arka plan beyaza geçti. Tamam, bunu kaldıralım. Arada bu kontrolleri yapacağız çünkü. Tekrar geldim. Wrapper'ın içindeyim hala. Ne dedik? Display, flex, align items, center. Güzel, bakın şu anda button'ımızı en sona attı. Şurada siz göremiyorsunuz şu anda koyu renk bu button. Birazdan class verdiğimizde düzelecek. Hatta onu yapalım şimdi. Şimdi header logomuzu zaten hallettik. Burada güzel bir şekilde duruyor. Şimdi toggle theme'imize geliyoruz. Yani şu sağdaki kısma toggle theme'e geldim. Burada button'ımızın içinde ne olacak? Yazı değil, ikonlar olacak. Tekrar geliyorum. Images klasörüne bakın, burada icon moon, icon sun diyor. Sağ tıkladım. Open with text editor dedik. Şunu şöyle kopyalayalım. Bu ay ikonumuzmuş. Buraya geldik. Şöyle kopyaladık. Şöyle bir şey düşelim. Moon icon diye bir yorum satırı düşelim. Şimdi buraya gelelim. Sun icon kendisi önerdi zaten. Gelelim şimdi buradan sun icon'a text editörle açalım. Bunun SVG'sini de şöyle kopyalayalım. Bunu kapatalım. Buraya da şunu bırakalım. Bakın şu anda buraya iki button'ımız da geldi. Şimdi scriptimizin içine geldim. Const is light dedim. Eşittir false olsun. Bunu şimdilik statik olarak veriyorum. İleride bunu zaten ref ile dinamik olarak güncelleyeceğiz. Vue.js'in reaktif yapısıyla. SVG dedim ve if is light ve buraya geliyorum. Buraya da velse. Tamamdır. Duruma göre ya şuradakini render edecek ya da velse kısmındaki şu SVG'yi render edecek. Şimdi bakalım. Tabi burada Copilot yanlış önermiş. Şu ünlemi kaldıralım. Tamamdır. Bakın is light true olduğunda, tamam mı? Ay ikonunu göstereceğiz. Ama şu anda bizim is light'ımız false. Çünkü dark moddayız ve o yüzden de hangi ikonu gösteriyoruz? Sun. Yani güneş ikonunu gösteriyoruz. Tamamdır. Bunu da hallettik. Şimdi Figma tasarımımıza dönelim. Başka bir şeyimiz var mı? Header'ımızla ilgili button'ımızın renkleri var. Bakalım buraya width 50. Güzel. Button'ımıza gelelim. Şuraya bir class verelim. btn team toggle diyelim. Buraya geldim. Neydi width'imiz? 50. Yüksekliğimiz 50. Tamamdır. Figma tasarımımıza dönelim. Burada bir radius var ve farklı bir background rengi var. Button'ımızda neutral 700. Aynı zamanda radius'ımızda 12. Tamam. Buraya geldim. Border radius sp 12. Background color'ımızda bg neutral 700. Bakın bunu verdiğim anda görüyor musunuz? Gerçek rengine ulaştı. Bu ikonumuz tabii ki ortalanması gerekiyor. Buraya geldik. Bunun en kolay yolu display flex, align item center, justify center. Tamamdır. Bunu bu şekilde de verdik. Bir de mobil moda bakalım. Paddinglerimiz her modda aynı mı? 12, 16 demiştik. 12, 16, 8'e 12. 12, 16'dan 8'e 12 düşüyor. Tamam, gelelim onu da verelim. Header bileşenimize geldim. Paddingimizi burada tanımlamıştık. Buraya bir medya açalım. Medya max width 768. Bunu rem olarak yazalım. 768 piksel 48 RAM olarak. Bunu verdiğimizde 8'e 12. Zaten kendisi doğruları verdi. Tamamdır. Şimdi kontrol edelim. Daraltalım ekranımızı. Evet, tamamdır. Tam şu geçişte bakın.
Evet, tamamdır. Header'ımızı mobile uygun bir hale de getirmiş olduk. Bakalım tekrar son bir kontrol. Burada yapmadığımız bir şey var mı? Yok. Çok güzel. Evet, şimdi gelelim Figma tasarımımıza. Sıra geldi main kısmını kodlamaya. Burada main'imizin içinde bakın burada neyimiz var? Bir H1 tagimiz var. Ardından da 3 tane filtreleme butonumuz var. Burasını da ayrıca bir header olarak düşüneceğiz. Header tagi ile kodlayacağız ve burasını da ayrıca bir section olarak ve grid yapısıyla kodlayacağız. Şimdi dönelim projemize. Bu arada size Vue.js'in dev tool'unu göstermek istiyorum. Şu altta bir ikon var. Ona tıklıyorum. Bakın burada şu anda şu components kısmındayım. Projemizin bütün yapısını görebiliyoruz. Neyimiz varmış? Hiyerarşimizin en üstünde app. Az önce de gösterdiğim gibi şuradaki app.view'dan bahsediyoruz. Burada app'in altında neyimiz varmış? Layout'umuz varmış. Bu layout'umuzun altında da ne renderlanmış? App.header'ımız. App.header'ımızın da içinde bakın şu oka tıklıyorum, açıyorum. Header logo, toggle theme. Az önce de bunları hallettik. Bakın şu anda yapımız oluşmaya başladı zaten. Hani ağacımızın dalları ve yaprakları oluşmaya başladı. Şimdi burada app header'ı kapatıyorum. Bu sefer app layout'un içindeyiz. App header'ın altına da main kısmımızı kodlayacağız. Şimdi gelelim app.view'umuza. Bakın app header'ımızı biz hangi template içine vermiştik? Şuradaki header'ın. Aşağıya iniyorum. Yeni bir template açıyoruz. Template ve bunun da adını main vermiştik. Bakın zaten kendisi öneriyor. Bunu böyle verdiğimiz zaman buraya geldik. Şimdi burada neyimiz olacak demiştik. Figma tasarımıza dönelim. Burada bir header'ımız olacak. Tamam mı? Burada da grid'imiz olacak. Bu header'ın adına extensions header diyelim. Burada extensions cards deriz. Tamam mı? Gelelim. Buraya geldim. Extensions header dedim. Bunun da altına geldim. Extensions cards dedim. Tamam mı? Şimdi gelelim bu bileşenlerimizi oluşturmaya. Önce header'ımızdan başlayalım. Components'imin içine geldim. Extensions header.view dedim. Açtım. View deyip taba bastım. Buraya şimdi tekrar bir header açıyoruz. Bu header'ın içinde neyimiz olacak? Şuraya bir tane wrapper açalım. Buraya H1 tagimizin içinde neyimiz olacak? Extensions listimiz olacak. Bunun da altında bir button grubumuz olacak. Bunu da bir div içine alalım. Button group diyelim. Tamam mı? Bunu da şöyle geldik buraya. Birinci button'ımızın adı ne? All. İkinci button'ımızın adı ne? Active. Üçüncüsü de inaktif olarak yerleşecek. Bakın bu button'lar, şuradaki button'larımız ayrı bir yapı değil mi? Şöyle bakalım Figma tasarımda görüyor musunuz? Bakın bu ayrı bir yapı ve burada ayrı bir logic oluşturacağız. O yüzden geliyoruz. Bunu da ayrı bir komponent olarak vereceğiz. Button group dedik. Hemen buraya geldik. Komponentimizin içine button group dedik. Buraya geldik. Şimdi az önceki buttonlarımızı bu sefer gelelim. Şuraya kopyalayalım. Buradaki kapsacı divimizin de içine class button group olarak verelim. Şuradaki button grubu silelim. Şöyle yukarıya alalım. Sonra bunu buraya import etmeyi unutmayalım. Şuraya geldim. Import ettim. Button grupumuz geldi. Şimdi bakın bu ana sayfamızda gözükmüyor. Çünkü bunu ne yapmadık? App.view'da buraya gelelim. Extensions header'ı şöyle import edelim. Şimdi extension header'ıma girdim. Bakın bu arada şeyi de göstereyim. Komponentler arasında gezmek için illa gelip buradan tıklamanıza gerek yok. Bakın extensions header'a geldim. CMD, Windows'ta CTRL'dir belki bilmiyorum. Extensions header'a tıkladığım anda beni zaten ilgili komponente götürüyor. Şimdi buraya geldik. Burada button grubun içine girmeden önce ana layout'umuzu verelim. Bakalım şuraya gelelim. Böyle class, wrapper, display, flex, align items, center dedik ve justify content, space between dedik. Bunları şöyle hizaladık. Bakın buttonlarımız karşıya geldi. Birazdan göreceğiz onu. Sonra şuradan gelelim. Şimdi bir şeyi unuttuk. Bakın sayfayı büyüteyim. Görüyor musunuz? Container'a almadık bu kısmı. Tamam mı? Buraya geliyorum. Bunları seçtim. CM'de Shift P yaptım. Wrap with dedik. Ardından da div.container deyip Enter'a bastığım anda güzel VS Code bize bunu sarmaladı. Bakın zaten şu extensions yazısı şu üstteki header'la hizalandı. Geliyorum şöyle. Bakın artık scoped hale gelmiş durumda. Güzel. Şimdi bakalım Figma tasarımımıza. Burada neyimiz var? Bu main kısmımız şu ana kapsayıcısı. Şuradan 64 ve buradan da 64. Üstten alttan 64 olarak bir marjine sahip. Geliyorum VS Code'umuza, app layout'umuza geldim. Burada header'ımızın altında neyimiz vardı? Bizim main'imiz. Hemen geldim şuraya. Main, margin block dedik. SP64. Tamamdır. Bakın şu anda bu alttaki gözükmüyor ama proje bittiğinde gözükecek. Anda buralara üstten ve alttan marginimizi vermiş olduk. Tamam. Şimdi tekrar dönelim. Extensions header'ımıza. Bu kısmı devam edelim. Burada extensions listimize geliyorum. Class olarak bakalım şimdi Figma tasarımımızda hangi text presetine sahipmiş. Buraya tıkladım. Sağdan bakın text preset 1. Hemen geliyorum buraya. Class'ımıza text preset 1 olarak veriyorum. Tamamdır. Tamam fakat bakın
Bakın bunun rengi şurada nasıl olacaktı? Burada bakın beyaz. Buraya geliyorum hemen. Wrapper'ın içindeyim. Bakın şu wrapper'ın içindeyim. Girdim. CSS nesting kullanıyoruz zaten. Daha önceki videoları izleyenler biliyor. Text preset 1 dedik ve buraya color'ımızı title color olarak veriyoruz. Tamamdır. Bakın beyaza döndü. Index.html'e gelelim. Şuraya bir light class'ımızı ekleyelim. Light moda geçtiğinde de bakın görüyor musunuz? Rengi koyu renge döndü. Tamam, bu class'ımızı kaldıralım buradan. Devam edelim. Burayı verdik. Şimdi sıra geldi button'larımızı halletmeye. Button group'a tıkladım. Komponentimize geldim. Bakın şu anda burada bu button'lar 3 tane arka arkaya tekrarlanıyor değil mi? İsimleri birbirini tekrarlıyor. Gelelim buraya. Bunu daha modern bir yolla halledelim. Const button group dedik. Bunu şöyle açalım. Tamamdır. Copilot şu an tam istediğimi verdi. Button'larımızın bir label olacak. Bir de values olacak. Bu value'yu da zaten ileride all aktif ve inaktif kısımlarını filtrelemek için kullanacağız. Göreceksiniz. Şunu şöyle yapalım. Şurada button'ımızı silelim. Buraya button dedik. Buraya geldik. V4 dedik. Button of button group dedik. Buraya bir key veriyoruz. Bildiğiniz gibi her virtual DOM kullanan kütüphanede bunu kullanıyoruz. Aynısı React'te de var. Buraya geldik. Button nokta value olarak key'imizi verdik ve buraya da geldik. Button nokta label olarak verdik. Button'larımız şu anda tek tek buraya verilmiş oldu. Ayrıca button'ımıza gelelim. Şimdi buraya bir class verelim. Bakalım hangi text preset'ini kullanıyormuş button'ımız. Text preset 3. Güzel. Hemen buraya geldim. Text preset 3 dedim. Tamamdır. Buraya geldik. Şimdi aşağıya indim. Burada button group dedik. Bunu buraya açtık. Display flex'ini şimdi vermek istemiyorum. Önce bir şu şeyi de halledelim. Text preset 3 dedik. Şu color'ımız title color olarak verelim. Bakın şu anda button'ımızın renkleri beyaza döndü. Bunu eğer light moda alırsam kendi rengini uyarlayacak light moda göre. Bunu verdik. Şimdi gelebiliriz. Button grubumuzun içine display flex dedik. Align items center dedik. Bakalım burada gap'imiz ne kadarmış button'larımızın arasında? 12. Şöyle gelelim. Gap SP 12 olarak gap'imizi verelim. Gördüğünüz gibi şu anda birbirlerinden ayrıldılar. Şimdi bu button'ımıza ayrıca gelelim bir button diye class verelim. Şimdi gelelim button'ımıza spesifik olan stilleri vermeye. Burada neyimiz varmış? Padding olarak 8, 10. Sağdan soldan 20. Background color olarak da neutral 700. Padding SP 8, SP 10 ve SP 20'yi verelim. Güzel, bir hemen browser'dan kontrol edelim. Doğru vermiş miyiz? Button layout'a geldim. Şöyle aşağı inelim. Üstten 8, sağdan soldan 10. Yok, yanlış verdik. Şu 10 kısmı şu sona gelecek. Evet, tamamdır. Şimdi oldu bakın. Hemen yine inspect diyelim. 8 üstten 10 alttan sağdan soldan 20'lik paddingimizi verdik. Background color remove btn bg color olarak tanımlamıştım ben bunu. Bakın bu şu an buraya böyle geldi. Border radius'ımız ne kadarmış? Ve bakın burada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir de şey var. Etrafında bir de border color var. Buraya seçtik. Border radius'ımız 999 değerindeymiş. Border color'ımız da neutral 600 olarak şurada gözüküyor. Tamamdır. Yukarıya çıktım. Border 1px solid var. Border color olarak verelim. Border radius'ımız da 999 piksel olarak yazmışlar. Onu da şöyle verelim. Şöyle bir yenileyelim. Tamamdır. Devam edelim şimdi. Background'ımızı verdik. Border'ımızı verdik. Padding'imizi verdik. Bakalım başka bir şeyimiz var mı button'ımızla ilgili? Tamam. Şimdilik yok. Burada gördüğünüz şu kırmızı kısmı aktif olduğunda zaten ekleyeceğiz. Şimdilik bunu vermemize gerek yok. Şimdi burada extensions header'ımızın altında da neyimiz varmış bakalım. Şöyle bir 32 piksellik bir margin bottom'ımız varmış. Hemen gelelim buna bakalım. Buraya gelelim. Burada wrapper'ımız vardı zaten. Bunun altına bir de margin bottom dedik. SP32. Tamamdır. Şimdi bunu da vermiş olduk. Artık geçebiliriz buradaki grid yapımıza. Ama ona geçmeden önce bir kontrol edelim mobilde neyimiz varmış. O önemli. Biraz uzaklaşalım. Tablete bu kendi kendine daralıyor. Fakat mobilde şu extension list ve şu butonlar alt alta geliyormuş. Tamam. Şimdi onu çözelim. Gelelim. Şimdi burada medya dedik. 768 pikselin altında bir deneyelim bakalım. Çok mu erken oluyor? 768 pikselde değil de 640 pikselin altında olsun bu. Şöyle 40 RAM miydi? Evet, 40 RAM olduğunda 640'ın altında bu şeye geçsin. Yani evet, şuralardayken geçsin. Mobil modumuzu açalım. Şöyle bakın şu noktaya geldiğinde şuna geçsin. Burada hemen geldik. Column start. Yalnız align items flex start değil. Column olduğunda biz bunun center olmasını istiyoruz. Böyle verdik ve burada olduğunda da gap. Aralarındaki gap'e bakalım ne kadarmış? 24'müş. Güzel. Hemen gelelim. Gap SP 24 dedik. Süper. Tamamdır.
Şimdi bunu böyle açtığımızda şuna dönüşüyor. Buraya geldiğinde de şuna. Tamamdır. Hemen bir bakalım Figma tasarımımıza. Fontlarda bir değişiklik var mı? Text preset 1. Text preset 1. Tamam. Buttonlarımızda bir küçülme var mı? 64'e 46. Harika. Bu tip tasarımları çok seviyorum. Böyle mobil için gereksiz yere kasmıyor. Daha küçük buton yapayım falan. 10 numara tasarım. Tamamdır. Şimdi hemen gelelim. Bu kısmı da hallettiğimize göre neresi kaldı? Şuradaki grid kısmımız kaldı. Şimdi View Dev Tool'umuzu açalım. Bakın App Layout, App Header, Extensions Header'ın içinde button grubumuza kadar tanımladık. Bakın zaten tıkladığım zaman görüyor musunuz? Şu an Extension Header'dayım. Üst tarafta şurada. Bakın şimdi şu mouse'umun olduğu yere bakın. Extensions Header yeşil içine aldı. Button gruba tıkladığım zaman da Button Group komponentini aldı ve burada bakın Button Group içinde bir array var diyor. Bu array'in içinde de şu objeler var diyor. Görüyor musunuz? Bunlara kadar gösteriyor. Tamamdır. Şimdi geldik. Extension Header'ımızın altında neyimizi oluşturacağız? Grid yapımızı oluşturacağız. Hemen buraya gelelim. App Layout değil, App.View'ya gelelim. Bakın Extensions Header'ımızı hallettik. Geriye ne kaldı? Extensions Cards kaldı. Hemen geldik. Components'e şöyle yeni bir bileşen oluşturuyoruz. Extensions Cards.View. Hemen şablonumuzu açtık. Buraya geliyorum. Bu yapımızın adı şurada bir section olacak. Güzel. Bu arada şey göstereyim size, onu unuttum. Söyleyeceğim demiştim. Bakın şimdi biz burada App Header'ın içinde bir wrapper klası kullandık değil mi? Ve şurada şu stilleri verdik. Ama Extensions Header'ın içinde de ne yaptık? Geldik wrapper klasını kullandık. Şimdi normalde bunu yapamazsınız. Normal CSS'te aynı class'tan 2 tane verirseniz çakışır. Daha sonra yazılan bir üsttekini ezer. Ama şuradaki scope sayesinde bakın şimdi burada mesela Extensions Header tıklıyorum. Extensions Header'a geldim. Şunu şöyle biraz daraltayım. Şunu şöyle biraz açayım. Bakın burada wrapper'ın yanında kendine ait bir datası var. Görüyor musunuz? Bu yapı sayesinde bütün bir projede gidip istediğiniz klası, istediğiniz basitlikte, şimdi buraya ne klas yazacağım diye düşünmeden doğrudan kullanabiliyorsunuz. O yüzden Vue.js ile aynısı Svelte de var. Vue.js ile aynı dosya içinde hem HTML hem CSS hem de JavaScript'i bu şekilde yazmak inanılmaz keyifli. Hani tabii ki gerçek hayatta çoğunlukla Tailwind kullanıyoruz ama Vue.js ile gerçekten HTML, CSS ve JavaScript öğrenmek, herhangi bir kütüphane kullanmak zorunda kalmadan inanılmaz keyifli. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi devam edelim. Geldim buraya. Section dedik. Section'ımızın içine de girdik. Şuraya geldik, hemen Cards Grid diyelim. Şunu şöyle verelim. Tamamdır. Buraya da hemen bir şey verelim. Cards diyelim. Tamam. Şimdi burada gözükmedi doğal olarak. Buraya geliyorum. Extension Cards'ımızı app.view'nun içine import ediyoruz. Bakın Cards'larımız geldi. Tamam. Şimdi burada Cards'larımızın stillendirmelerini vermeye başlayacağız. Şurada gördüğünüz kart yapısını vereceğiz. Öncelikle tek bir kart olarak kodlayalım. Ondan sonra zaten hepsini otomatik olarak render edeceğiz. Şimdi bizim burada neyimiz vardı? Lib içinde bakın datamız vardı değil mi? Hemen şimdi TypeScript kullandığımız için buraya gelelim. Bunun type'larını da oluşturalım. Şimdi burada Copilot'tan faydalanalım. Type extension dedik. Kendisi bize versin. Logomuz string. Evet. Name string. Bir saniye. Bunlardan önce şunu yapalım. Bunların hepsine ID eklememiz gerekiyor. ID ekleyelim. Unique olması için. Bu proje için mesela gidip ID olarak her kartın ismini, şu name değerini de kullanabilirim ama yine doğrusunu yapalım biz. ID 1. Buraya gelsin, tamamlasın bize Copilot. Şimdi işte type tanımlamalarımızı yapalım. ID number olacak. Logomuz string olacak. İsmimiz string. Description string. Is active boolean. Tamam. Bakalım şimdi burada zorunlu olmayan bir değer var mı? Zorunlu olmayan bir değer olsaydı bunu soru işaretiyle belirtmemiz gerekiyordu ama bunların hepsini kullanmak istiyoruz. Bunların hepsi bizim kart yapımız için önemli. Şimdi ama bunu şöyle yapalım. Export type diyelim ve gelelim bu type'ımızı da çıkartalım buradan. Kendi klasörüne alalım. Lib'in içine geldim. Types.ts dedim. Buraya gelelim. Şöyle şuraya verdik. Tamam. Şimdi datamızı kapatalım. Types'ımızı kapatalım. Şimdi buraya geldik. Bu kart yazısını silelim. Aşağı inelim. Şöyle bir article tagimizi açalım. Article'ımızın içinde şöyle bir şuraya class verelim. Kart diye. Şimdi burada extensions'larımızı bir data library'mizden bir import edelim. Şunları aldık. Sonra buraya geldik. Const cards dedik. Eşittir ref diyoruz ve buraya extensions olarak verdik. Ama yazan bu refimize biz ne vermek istiyoruz? Az önce tanımadığımız type'larımızı vermek istiyoruz. Extension lib types'tan extension'ımızı aldık. Şimdi bakın bize kızıyor çünkü neden buradaki types görüyor musunuz? Bakın obje şeklinde ama biz buna array olarak bir data verdik. O yüzden bunu gelip buraya belirtmemiz gerekiyor. Şöyle şunu bir kapattığımız zaman bakın burada bir de şunu belirtmemiz gerekiyor. Is a type and must be imported using a type only import. O yüzden de geliyoruz buraya type diyoruz. Bu type'ı bu arada buraya da yazabilirsiniz şurası yerine. Ama ben genellikle şu dışa yazmayı daha seviyorum diyelim. Bunu da yazdık. Tamam, şimdi bu tanımlarımız burada dursun. Birazdan bunları veri olarak dağıtacağız ama ondan öncesinde şu article'ımızın, kartımızın içindeki HTML yapısını bir tamamlayalım. Hemen buraya geldik şimdi. Bakıyoruz. Burada neyimiz var? Bir kart content kısmımız var. Bakın şurada. Sol tarafta resmimiz, sağ tarafta da H2 tagimiz ve paragrafımız var. Altında da kart footer diyebiliriz
geleceğiz. Buraya kartın alt kısmı var. Hemen gelelim şuraya. Kart content dedik. Burada bir H2'miz var. Burada devlens diyor ve şunu kopyalayalım. Devlens ve paragraf olarak da şöyle verelim. Kart content'imiz var. Kart content'imizin bir de üstünde neyimiz vardı? Resmimiz var. Hadi bunu da şimdi verelim statik olarak. Images. Hemen şu data dosyamızdan bakalım. Şu yolu kopyalayalım. Şöyle şunu yapıştıralım. Tamam, bu da devlens logo olsun. Tamamdır. Şimdi bunlar geldi. Bizim burada bir de ne yapmamız gerekiyor? Bakın şu logoyu ve şunu birbirleri arasında yana hizalamamız gerekiyor ve 16 gap'leri varmış. Buraya geldik. Kart content. Kart content'i şöyle P2 ile şu P'yi de ayrı bir şeye alalım. Buna da kart text diyelim. Tamamdır. Şimdi buraya geldik. Kart content'imizin içine geleceğiz. Ama öncesinde HTML yapımıza göre CSS class'larımızı oluşturalım. Şöyle cards grid dedik. Onun altında card'ımız var. Onun altında kart content'imiz var. Tamamdır. Şimdi burada kart content'imize gelelim. Display flex diyelim ve align items center'ı verelim ve şurada gap'te sp 16 olarak verelim. Tamamdır. Bakın bunları şu anda zaten kendisini ayırdı. Burada hemen geliyoruz. Figma'mıza burada text preset'imiz kaçmış? Text preset şurada yazıyor 2. Bununki de 5. Güzel. Hemen buraya geldik. P2'nin yanına class olarak text preset 2 dedik. Paragrafımıza da class text preset 5'i verdik. Tamamdır. Şimdi burada kart content'in altında kart text'imiz var. Hemen buraya gelelim. Kart content'in altında. Bakalım hiyerarşi olarak içinde miyiz? Kart content. Evet, kart content'in içinde. Dışına çıkmayacağız. Kart text'imiz var. Kart text. Ve onun da içinde text preset 2'miz var. Bunu şimdi burada özelleştireceğiz. Color, title color olarak verdik. Bakın şu an beyaza döndü zaten ve bunun altında da aynı hiyerarşide text preset 5, text color. Tamamdır. Bunu da verdik. Güzel. Tekrar Figma'mıza dönelim. Bakalım. Şunun arası ne kadarmış? 8 pikselmiş. Buraya geldik. Kart content'in altına geldim. Şöyle margin bottom sp8'imizi de verelim. Şuraya geldim. Margin bottom sp8 dedik. Güzel. Align items gereksiz. Bunu bu arada silelim. O anda Copilot önerdi, tava bastım ama şu an burada ihtiyacımız yok. Çünkü zaten center değil de biz bunları tepeden birbirine hep hizalı olmasını istiyoruz. O yüzden start'ta default'u start ya onun. Start'a tutmamız daha iyi. Şimdi geldik buraya, devam edelim. Burada şimdi kart footer'ımızda da neyimiz var? Bir remove button'ımız, bir de switch button'ımız var. Buraya gelelim. Burada kart content'in dışına ne demiştik? Kart content 2 bloktan oluşuyor demiştik ve buraya geldim. Bir de kart footer dedik ve buraya bir tane button açalım. Button'ımızın adı remove button. Altına da şuraya ne olacak? Buraya switch button dedik. Bu switch button'ı ayrı bir komponent olarak oluşturacağız. Komponentimize geldim. Hemen buraya switch button nokta view dedik. Bunu buraya oluşturduk. Buraya geldim ve kopyaladım. Bu arada bu yapıyı, bu switch button'ı Copilot kullanarak oluşturdum. Çünkü normalde bu tip şeyler için, yapılar için oturup tek tek bu CSS'i kodlamak çok uzun sürer. Hazır şablonlar var. Ben bunu codepen.io vesaire ya da herhangi bir kütüphaneden de bulabilirim ama Copilot'ta bu tip durumlarda şunu yazıyorsunuz. Switch button'a ihtiyacım var. Vue.js'te kullanacağım dediğiniz anda size zaten onu bütün yapısıyla, bakın şu yapıyı bana tamamen, tabii ki şurada şeyleri ben düzenledim. Şuradaki renk kodlarını vesaire onları vermedim. ChatGPT'ye versem onları da bu arada eklerdi. Ben kendim eklemeyi tercih ettim. Şöyle burada kaydedelim. Şuraya geldik. Switch button'ımızı da import edelim. Bakın buraya geldi. Görüyor musunuz? Açıyorum, kapatıyorum. Remove butonumuz da şurada ama gözükmüyor. Şimdi hemen onu da halledeceğiz. Şimdi gelelim şu button'ımızın içine. Class diyelim. Bakalım ne kullanıyormuşuz? Hangi text preset? Text preset 6. Tamam. Buraya geldik. Class text preset 6 dedik. Bunu buraya verdik. Şimdi burada kart footer hangi hiyerarşide? Bakalım. Kart content'in hemen altında. Kart content şu mavi parantezde bitiyor. Bunun dışına geldim. Kart footer dedik. Burada da text preset 6 klasını vermiştik zaten. Onu da kullanabiliriz. Çünkü scope style'da olduğumuz için rahatız. Geldim buraya. Text preset 6 dedim ve açıyoruz burayı. Color olarak remove btn bg color dedik. Border 1px solid border color dedik. Bakalım şimdi. Dönelim tekrar. Color'ı yanlış verdim. Bunu background color'a vereceğiz. bg color. Tamamdır. Şimdi burada color'da title color verelim. Güzel. Bakalım border radius'ımız ne kadarmış burada? Yine aynı 999 diyor. Bunu buraya verdik. Şimdi bakalım paddinglerimiz nasılmış? Remove dedik. 8 8 16 16. Güzel. Buraya gelelim. Border'ın altına padding sp 8 sp 16 dedik. Şu anda padding'imizi de verdik. Bakın şu anda tamamen button'ı elde etmiş olduk diye düşünüyorum. Sadece bakayım şu background color'ına neutral 600 diyor. Ama buradaki bu stroke değeri, bu kendi şey değil. Bu kenardaki border'ların rengi. Bu button sanıyorum ki şu kartla aynı renk.
Evet, kartla aynı renk. O yüzden transparent verdiğimiz için bir saniye şunu vermezsek, bir dakika, background color'ı kaldırırsam, evet tamam. Şu an gördünüz mü arka planın şu rengini aldı, gradientli arka planın. Şimdi biz bu kartın içine kendi kart rengini vereceğimiz için, yani şuradaki kart rengini vereceğimiz için bu da otomatikman zaten onun rengini alacak. Bunu sildik. Bu da tamamdır. Şimdi kart footer'a geldim. Kapsayıcımıza buraya da display flex diyelim. Align item center ve justify space between dedik ve bunları birbirine verdik. Tamam. Şimdi genel hızlı bir kontrol yapalım. Unuttuğumuz bir şey var mı? Şurası ve şurası arasında 46 piksellik bir boşluğumuz varmış. Şimdi buraya gelelim. Kart content'e verelim bunu. Margin bottom SP. Tamamdır. Aralarındaki boşluğu da vermiş olduk. Şimdi gelelim ana kapsayıcımıza. Evet, kartımıza geldik. Hemen buraya bakalım Figma'ya. Burada şimdi neyimiz varmış? Şimdi bir kere öncelikle en dışta border'ımız var. Kaç pikselmiş? Önce bir ona bakalım. Radius'ı 20. Padding'lerimiz ne kadarmış? Her taraftan 20. Güzel. Buraya gelelim. Border 1px solid ve border color olarak verdim. Border radius'ımızı da SP20 olarak verdim. Şu anda gözüktü. Şimdi sıra padding'lerimizde. Padding'imizde her yerden SP20. Tamamdır. Bakın kartımız oluşmaya başladı görsel olarak. Farkındaysanız ve kartımızın neyi kaldı? Background rengi kaldı. Hemen buraya bakalım. Tamamdır. Neutral 800. Onu da zaten tanımlamıştım. Main CSS'te buraya geliyorum. Background color BG neutral 800. Buraya verdiğimiz anda evet tamamdır. Şu anda bakın bu kartın yapısını tamamen tamamladık. Yine de bir bakalım. Tekrar unuttuğumuz bir şey var mı? Şimdilik yok gibi gözüküyor. Şimdi gelelim yukarıya. Şimdi zaten burada kartımızı ref içine vermiştik. Bu arada bu reften azıcık bahsedeyim. Bu ref Vue.js'te bizim dataların reaktif yapısını korumamızı ve komponentler arasında bunların iletişimini sağlamamıza yarıyor. Yani en kısa, en yalın cevap olarak bunu verebilirim. Şimdi devam edelim. Burada kartımızı zaten bir ref'e tanımlamıştık. Bakın şu anda ref'in üzerine geldiğimde de bütün type tanımlamaları da burada duruyor. Burada statik olarak yazmıştık ya bu article'ı. Bunu hemen şimdi gelin şöyle bir satır inelim şöyle. V4 dedik ve cart of cards diyoruz. Key olarak da cart nokta bakın otomatik tamamlama çıkıyor. Bu yine bize TypeScript'in en güzel getirilerinden biri. Hata yapma ihtimalimiz de azalıyor bu şekilde. Cart nokta ID verdik. Ardından şimdi devam edelim. Bakın şu anda hepsinin aynısını verdi. Gördünüz mü? Çünkü neden? Buradaki datalar statik. Buraya geliyorum. Şimdi neydi view'da? Ben dinamik veri vereceğim. JavaScript kullanacağım dediğin anda buraya kolon işareti koyduk. Bunu buradan alıyoruz ve buraya cart nokta logo dedik. Yine bu alt tagini de gelelim dinamik olarak. Bunu böyle vermeyelim. Şöyle buraya gelelim. Template literals'ımızı açalım. Buraya cart nokta name olarak versin. Alt tagini otomatik olarak bir de sonuna logo eklesin. Güzel. Buraya geldik. Buraya da cart nokta name ve paragrafın içine cart nokta description dedik. Tamamdır. Kullanmadığımız bir şey kaldı mı? Hızlıca bir bakalım. Logomuzu kullandık. Alt tagimizi kullandık. İsim, açıklama. Tamamdır. Şu anda herhangi kullanmadığımız bir şey kalmadı gibi gözüküyor. Bakın şu an zaten bütün kartlar güncellenmiş oldu. Farklı her kart ayrı bir şekilde. Şurada cards grid'imiz kaldı değil mi? En üstteki katmanımız. Buraya geldik. Display grid dedik. Tamamdır. Grid template columns dedik. Repeat autofill min-max. Tamam bu öneri güzel zaten. Bunu yazacaktım ben de. Bunu buraya eklediğim anda bakın gördünüz mü? Kartlarımızın hepsi bir araya geldi. Burada boşlukları ne kadarmış aralarında? 12. Tamam buraya hemen gelelim. Gap SP 12 dedik. Gap'imizi de verdik. Kartlarımız bir araya geldi. Şöyle bir açalım. Tamamdır. Şimdi şöyle daraltalım. Tablet boyutlarına indik. 2'ye düştü. Mobile geldik. Kendi kendine teke düştü. Evet bakın şu an tek bir medya query'si yazmadan gördünüz mü yine bir önceki projede de yapmıştık gerçi. O haber sitesi projesindeydi galiba. Bakın şöyle şu anda tamamen responsive bir tasarım elde etmiş olduk. Aşağı doğru inelim. Yukarı doğru çıkalım. Evet çok güzel. Şu ana kadarki sonuç gayet iyi. Yalnız bir sorunumuz var. Fark ettiniz mi? Bakın şurada şunlar hizaları bozuluyor. Hemen buraya geliyoruz. Şurada kart content'te display flex demiştik ya. Align items flex start diyoruz. Evet tamamdır. Bakın şu anda bu sorun düzelmiş oldu. Onu start olarak vermemiz gerekiyormuş demek ki. Ben silmiştim. Center'dı o. Silmiştim yazmamıştım. Evet tamamdır. Şimdi şöyle bir HTML'imize gelelim. Şuraya class'ımıza bir light mode ekleyelim. Birazdan button'la da ekleyeceğiz. Bakalım ne oluyor. Evet tamamdır. Bakalım yine Figma'mıza. Dark moda şöyle uzaklaştıralım biraz. Dark modumuz bu. Light modumuz da bu. Evet şimdi bunu tekrar kaldıralım. Gece izleyenler varsa gözleri kanamasın. Tekrar dark moda alalım. Evet şimdi sıra geldi uygulamamızın reaktif yapısını sağlamaya. Kullanıcı bu butona tıkladığında bu kart kaybolacak ya da şunları seçtiğinde şu 4'ü seçili olduğunda ve aktif butonuna bastığında sadece bu 4 kartı görecek. İnaktife bastığında diğerlerini görecek ve ola bastığında da bütün kartları görecek. Şimdi bu yapıyı nasıl sağlayacağız? Biraz bunun üzerine konuşalım. Şimdi Vue Dev Tool'umu açıyorum. Bakın burada app header'ımız var. Tamam burada herhangi bir veri iletmemiz gerekmiyor. Bu sadece dark mode'dan sorumlu. Extensions header'ın içinde ise bakın burada button group var. Değil mi? Şuradaki. Şimdi burada bu button group'ta ne yapacağız? Filtreleme işlemlerini
Yani Extensions Cars'ın içinde neler yapacağız? Bakın burada Extensions Cart'ta da Remove'a bastığımızda kaldıracağız. Dediğim gibi buradan da aktif veya inaktif şeklinde switch yapacağız. Şimdi burada bu datayı tutmamız gereken yer, bakın görüyor musunuz? App.view'ya bakın. Extension Header, Extensions Cars. Bakın şu ikisine veri iletmemiz gerekiyorsa single source of truth olarak burada app.view'yu kullanabiliriz. Şimdi bunu kullandığımız zaman datayı buradan Extension Header'a, şimdi diyelim ki şuradaki yapıyı Extensions Cart'ta şuradaki ref yapısını vardı ya. Şimdi bu data bu komponentin içinde saklı kalmış durumda. Extensions Header'ın bunu kullanması şu anda mümkün değil. Onun için hiyerarşi olarak ikisinin de kapsayıcısı olan app.view'da kullanabiliriz. Ancak bunu yaptığımız zaman bakın şimdi diyelim ki ben geldim Extensions Cart'a geldik şöyle. Şuradaki ref'i aldım. Şöyle kopyalayayım. Şimdi buraya geldik diyelim. Bu ref'i buradan Extensions Header'a prop olarak geçireceğim. Extensions Header'in içinden bu prop'u karşılayacağım. Ardından da tekrar button group'a prop olarak geçireceğim. Prop olarak geçirdikten sonra da bu button group'tan event emit yapmam gerekiyor. Yani Vue.js'te şu şekilde çalışıyor. Mükemmel bir yapısı var bu açıdan. Props down, emits up olarak çalışıyor. Tamam mı? Props'ları geçiyorsunuz. Emit yaymasını, yani bir event yaymasını, emit dedim zaten yaymak. Bir event yaymasını istediğiniz bileşenden de event yayıyorsunuz. Sonra o eventi gelip şurada single source of truth olarak belirlediğiniz bileşenden yakalayıp ona göre işlem yapıyorsunuz. Böylece one way data flow dediğimiz tek yönlü veri akışı sağlanmış oluyor. Ancak bu şekilde yaptığımız zaman, ki bunu düşündüm hangi şekilde yapsam diye bu video için, ama ancak böyle yaparsam çok fazla props ve emit geçirmem gerekecek komponentler arasında ve kanalın ilk view videosu olduğu için bunu yapmak istemiyorum açıkçası. Ki aslında normalde bakın burada kaç level mesela? Extensions, header ve button group, tamam mı? 2 level, yani 2 level dip'e kadar prop drilling deniliyor bu konuştuğumuz işlemin adına. Bu React'te de Vue'da da her şeyde var bu arada, hani şu an global bir şeyden bahsediyorum. Ben kendi deneyimlerime göre şöyle düşünüyorum. 2 level'a kadar olan prop drillinglerde hiçbir problem yok. Ancak yine de kodun okunabilirliğini ve test edilebilirliğini ciddi ölçüde azaltabiliyor. O yüzden ben bu projede size Vue.js'in State Management çözümü olan Pinia'yı göstermek istiyorum. Şunu şuradan kaldıralım. Şimdi şöyle gelelim. Şurada store'umuz vardı zaten, kurmuştuk. Şu counter değil, bunu şöyle store extensions olarak adını değiştirelim. Sonra buraya geldik. Bunu da use store extensions olarak değiştirelim. Bunun da adını, yani key bu zaten, anahtar, extensions olarak verelim. Şimdi şuradaki şunları, şu return'ün içine kaldıralım. Şunları kaldıralım. Bunları da kaldıralım. Temiz bir yapımız olsun. Şu ref ve computed'ı kullanacağız. Bunlar burada dursun. Şimdi buraya gelelim. Extensions kartımız neredeydi bizim? Şurada. Şuradaki şu refimizi kestim. Tamam mı? Sonra şuradaki şu extensions type'ları vesaire hepsini buradan kaldırıyorum. Buraya geldim. Şu refimizi buraya kopyalayalım. Extension type'ımızı önce import edelim. Alt ve escape tuşuna basıyorum. Şuradan lib types, şunu çektik. Bir de şu extensions'ı lib data klasörümüzden import etmemiz gerekiyor. Bunu da ettik. Burada cars'ımız var. Şurada bunu kullanmak üzere return cars diyoruz. Tamam mı? Şu anda bir store oluşturduk ve bu store'umuza store extensions adını verdik ve bu store üzerinden data dağıtımı yapacağız. Bütün uygulama genelinde. Tamam mı? Bakın şimdi burada cars'ı return ettik. Geliyorum buraya. Const store eşittir use store extensions. Şuradan şunu import edelim. Buraya geldim. Artık burada cards değil. Şunu şöyle silelim. Store.cards diyorum. Tamam, bakın. Kaydettiğim anda uygulamamız tekrar çalışmaya başladı. Şimdi bunu hallettik. Tekrar store'umuza döndüm. Biz ne yapmak istiyoruz? Önce neyden başlayalım? Bakın şu remove'dan başlayalım, tamam mı? Bu arada bu remove'un hover efektini vermemişiz. Figma tasarımımıza bir dönelim. Şunu bir verelim. Nasıl bir hover efektimiz varmış? Şurada yazıyor. Hover yaptığımız zaman içindeki text neutral 9'e dönüyor. Background'da red 400 oluyor. Tamam. Kodumuza dönelim. Extension cars. Burada button'ımız vardı. Burada button text preset 6 içine yazmıştık. Şurada button. Buraya geldim ve buraya hover dediğimiz anda background color. Buraya geldim. Switch button BG color dedim ve color'a da hover color diye verdim. Şimdi buraya geldik. Şunu yeniledik. Şöyle. Tamam. Burada background color, border color'ı da burada border color transparent yapalım. Şöyle. Evet, bakın tamamdır. Bu arada border color ya da border color'ı none yapmayın. Buradaki 1 piksel de olsa bunun bir genişliği var ya, bu border'ın şu anda gördüğünüz, bakın. Bu şekilde layout shifting'e sebep olur. Bu şekilde transparent kullanımı çok daha güvenli. Aklınızda bulunsun. Buraya geldik şimdi. Burada transition dedik. Background color 0.3, tamam. Tamamladı bizim için. Şöyle daha yumuşak bir şekilde. Evet, tamam. Bunu hallettik. Geri dönelim. Şimdi bu arada ben hem konuşup hem anlattığım için normalde yaptığım bir şeyi yapmamışım. Onu fark ettim. Burada bakın bu article kart değil mi? Bizim kartlarımız. Bu kart tek başına bakın ayrı bir yapı. İçindeki remove buttonları olsun, switch button olsun işte vesaire. Bu kartı da ayrı bir komponente çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar normalde. Yani best practice olarak budur işin doğrusu.
Şunu hemen şey yapalım. Extensions. Bu sefer kart diyoruz. Cards değil, kart diyoruz. Buraya geliyoruz. Components'imizin içine extensions kart nokta view dedik. Buraya döndük. Bunu buraya import ediyoruz. Tamamdır. Şimdi burada tabii ki hata verecek çünkü hemen buraya gelelim. Buraya view dedik ve kopyaladığımız article'ımızı şuraya yapıştırıyoruz. Şimdi burada store'a erişimi artık kalmadı çünkü onları burada kullanmıştık. Extensions karttaki script'in içinden şu store'u şöyle kopyalayalım. Şunu da şuradan silelim. Switch button'ımızın da tabii ki şu an hiyerarşisi değişmiş oldu. Bunu da buradan kaldırıyoruz. Buraya geldik. Burada önce switch button'ımızı da import edelim. Import ettik. Bunu şuraya yapıştıralım. Use store extension'ımızı da ayrıca buraya import edelim. Tamamdır. Şimdi buradaki şu cards grid içindekini değil de cards grid'in bir altında neyimiz vardı bizim? Burada kart. Şunların hepsini alıyoruz. Nereye kadar iniyor bu? Şuraya kadar. Şunu şöyle kapatalım. Şunları şuradan kestim. Buradan extensions grid style scoped. Bunu buraya kopyaladım. Bu arada bunu da yapmamız güzel oldu. Çünkü zaten kodlamada bu çok yaygın bir şey. Yani bir şey yaparsın, unutursun ya da sonradan değiştirmek istersin. Aklına daha iyi bir şey gelir. Bu tip refactoringler her zaman oluyor. Buna hiçbir zaman üşenmemeniz gerekiyor. Ertelemeyin, doğrudan yapın aklınızda bir refactoring varsa ya da mesela bir gün belirlersiniz çalışıyorsanız o proje üzerinde ya da belli bir zaman dilimi, belli bir süreyi sadece refactoring'e, işte kodu daha güzelleştirmeye, sadeleştirmeye vesaire harcayabilirsiniz. Ben bunu bu şekilde yapıyorum. Tavsiye ederim size de. Tamamdır. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi her şeyimiz tekrar çalıştığına göre buradan devam edebiliriz. Şimdi tekrar store'umuza dönelim. Şimdi biz ne yapmak istiyoruz? Buradaki button'a tıkladığımızda bu kartı buradan silmek istiyoruz değil mi? Şimdi store'umuza geldik. Şurada aşağı inelim. Bir fonksiyon oluşturalım. Const ne diyelim? Delete extension diyelim. Tamam mı? Buraya da id to delete diyelim ve ne olarak alacağız biz bunu? Number olarak alacağız. Bunu buradan şöyle açtım. Bakın şimdi buraya geldim. Const index. Bakayım ne öneriyor? Tamamdır. Bunu kabul edelim. Zaten bunun aynısını yazacaktım. Tamam. Şimdi bu fonksiyonumuz ne yapıyor? Burada const index dedik ya. Bu index'e neyi atıyoruz? Bakın cards value find index. Bu find index neyi buluyor? Buradaki verdiğimiz şartı sağlayan array'in elemanının indeksini bize dönüyor. Peki bu index ne olacak? Şuradaki biz burada parametre olarak ne verdik? id to delete. Sonra bunu kullandığımız fonksiyon kullandığımız bileşende ne yapacağız? Argüman olarak ne geçeceğiz? Şu ilgili kartın ID'sini geçeceğiz değil mi? Buradaki diyor ki kart.id, yani şuradaki kart.id argüman olarak bana gelen id to delete ile eşleştiği zaman ben diyor bunu sana indeksini veririm. İndeks bulunamazsa find index metodu her zaman -1 döner, tamam mı? Bu eğer -1 değilse, yani durum okeyse, olumluysa diyoruz ki cars.value.splice index 1. Bu da şu demek, şuradaki index neyse ondan sonra bir tane sil demek. Tamam mı? Bunu immutable bir metot olan filter'la da yapabilirdik ki zaten React kullanırken filter kullanıyoruz ama Vue.js'in şu özgürlüğü çok hoşuma gidiyor. Hani bir ref üzerinde doğrudan destructive metotlar kullanabiliyoruz. İşte find index, splice gibi sizi şeyle sınırlamıyor. Sadece işte non-destructive metotlarla sınırlamıyor. Map gibi, filter gibi, işte slice gibi. O yüzden Vue.js'te tam bir JavaScript deneyimi yaşayabiliyorum açıkçası. Hani çoğu kişi için önemli olmayabilir ama benim için önemli şunu şöyle kullanabilmek. Çok hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi devam edelim. Ne yapmamız gerekiyor? Bu fonksiyonumuzu return etmemiz gerekiyor dışarıda kullanmak için. Delete extension dedik. Bunu kaydettik. Şimdi geliyoruz extension card'ımıza. Tamam mı? Burada bu bileşenimizde ne yapacağız? Nerede bizim button'ımız? Şurada. Remove button'ımız. Tamam mı? Burada zaten store'umuzu import etmiştik. Doğrudan kullanılabilir halde. Buraya geliyorum. Button add click diyorum. Store nokta delete extension ve bizden ne bekliyor? Parametre olarak id'sini bekliyor. O yüzden de buraya geliyoruz. Card nokta id dediğimiz anda şu anda bunu göndermiş olduk. Şu anda artık bu fonksiyona şu id geliyor number olarak. Hemen şimdi kontrol edelim. Geldim. Şuna tıkladım. Silindi. Şuna tıkladım. Silindi. Şuna tıkladım. Silindi. Silindi. Tamamdır. Silme işlemini halletmiş olduk böylece. Şimdi de toggle işlemini halledelim. Yani şuna tıkladığımız anda buradaki datamız var ya, şu datanın içindeki is active ne olacak? False veya true'ya dönecek. Tamamdır. Şimdi onu halledelim. Şimdi bizim switch button'ımız nerede? Bakın şurada. Değil mi? Ben buraya geldim. Şimdi ben doğrudan bu bizim store'umuzda şöyle store'umuzu da açalım. Şimdi ben bu store'umuzda doğrudan bir şöyle, hatta ismini verelim. Const toggle extension diyelim. Tamam mı? Böyle dursun. Şimdi burada ben bu toggle extension'a bir logic yazacağız ya. Bu logic'i doğrudan gelip switch button komponentimizde kullanabilirim. Ama bu uygulama olarak yanlış arkadaşlar. Neden? Şimdi bakın burada extensions card ve switch button'ımız şurada değil mi? Bakın ikisi de yan yana. Zaten switch button extension card'ımızın içinde. Şimdi burada sizce bu switch button'ın görevi bir logic'i komple buradan alıp kabul edip işte store'dan gelen
gelen logiyi alıp sonra buradan veri akışını yönetmek mi? Yoksa bu switch toggle'ın görevi sadece toggle yapmak mı? Yani check, unchecked. Bu ne burada? Bakın input değil mi? Checkbox. Bu checkbox'ın görevi hangisi daha mantıklı geliyor size? Buradan doğrudan state'i yönetmek mi? Buradan işte store'umuza bir event göndermek mi? Yoksa bir üst parent'ına görevi olan checked durumunu mu iletmek? Burada arkadaşlar ikinci söylediğimi yapmamız gerekiyor. Tamam mı? Bu şeyleri de kodlarken React olsun, Vue olsun mutlaka çok dikkat edin. Yazdığınız bir komponentin görevi neyse o görev tanımına uygun iş verin. Mesela bizim burada zaten extensions card'ımız var. Biz buradan store'u almışız. Buradan bakın remove event'imizi gönderiyoruz. Kartlarımız burada yayıyoruz. Burada bu şeyi tutmak ve bir level dipteki child'ından sadece bir checked verisi almak, input verisi almak çok daha mantıklıdır. Bunu böyle yapmanız gerekir ve beklenir zaten. Şimdi o şekilde yapacağız. Gelelim buraya. Şimdi bizim switch button'a neyi göndermemiz gerekiyor öncelikle? Checked cart nokta is active. Tamam mı? Boolean değerimiz bu. Bunu göndermemiz gerekiyor. Bir de name gönderelim. Bunun da kullanımını sadece ARIA label için hani erişilebilirlik amaçlı gönderiyorum. Name için de burada cart nokta name dedik. Şimdi birazdan switch button'dan bir event emit edeceğiz ve onu sonra bu extensions cart'ın içinden yakalayacağız. Tamam mı? Şimdi gelin ona bakalım. Switch button'ın içine girdim. Öncelikle gelen name'imiz var, bir prop'umuz var değil mi? Onu şöyle bir yakalayalım. Define props diyoruz ve şunun type'ını verelim. Şöyle şuraya biz ne bekliyoruz? Name verisini bekliyoruz string olarak ve checked veriyoruz. Ve onu da boolean olarak bekliyoruz. Bunun bu opsiyonel değil bu arada. Bunlar zorunlu. Şimdi bu gelen checked verisini alıyorum. Şimdi geliyorum bu input'un içinde checked dedim ve buradan checked diyorum. Bakın zaten şu anda farkında mısınız bu kartlara? Buradaki yapı zaten reaktif olmuş oldu. Şu anda bizim şuradaki data TS'imiz var ya, şu datamızdan gelen verileri kullanmış oluyor. Mesela geleyim şunu false yapayım. Bakın false yaptım. Bakın şu an aktif ya, bu az önce true'ydu. Bakın şimdi yeniliyorum sayfayı. Gördünüz mü? False'a döndü. Şimdi tekrar true'ya döndürelim. Bunu kapatalım. Şimdi switch button'ımızdan gelen checked verisini aldık. Şimdi ne istiyoruz? Buradaki yapılan işleme göre, şu click işlemine göre ben sana o değeri göndermek istiyorum. Buraya geliyoruz. Şuraya geldim. Aşağı indim. Const emits dedik. Define emits. Evet doğru. Burada type'ını da verelim. Bakın şu verdiği eski syntax Vue.js'in yeni versiyonlardan birinde çok daha güzel bir concise, yani çok daha kısa özlü bir kullanımı var. Onu göstereyim size. Yayacağımız event update checked ve veri olarak boolean. Evet şu şekilde bunu veriyoruz. Ardından da buraya geliyoruz. Emit edeceğimiz metodu tanımlıyoruz. Handle change diyelim. Event HTML input element. Tamam, güzel öneri verdi. Bunu böyle kabul edelim. Burada ne yaptık? Event'i aldık. Event target'taki target nokta checked'i buraya boolean olarak geri gönderiyoruz. Şimdi buraya geliyoruz. Input'ların event'i ne olur? Change değil mi? Change dedik. Handle change'i buraya verdik. Az önce kullandığımız ARIA label için demiştim ya. ARIA label toggle name. Yani kullanıcı kullanırken ekran okuyucuyla kullananlar direkt duysun neyi toggle ettiğini. Hatta şuraya şey de ekleyelim. Toggle isim extension. Tamam, bu daha doğru olacak. Tamamdır. Bunu bu şekilde verdik. Şimdi dönelim store'umuza. Şimdi burada toggle extension'ımızı tanımlamıştık ama boş bırakmıştık. Buraya parametre olarak ne gireceğiz bu sefer? ID to toggle değil mi? Toggle etmek istediğimiz kartın ID'sini istiyoruz. Buraya indim. Const extension eşittir. Bakalım ne öneriyor? Tamam doğru. Burada diyor ki find metodunu kullanıyorum. Tamam evet, zaten biz onu istiyoruz. Bu find metodu ne yapıyor bize? Find index gibi indeksini değil, array'deki öğenin kendisini döndürüyor. Biz burada neyi istiyoruz? Card'ın ID'siyle eşleşen ID to toggle'ı bana dön diyoruz. Doğru. Devam edelim. If extension, evet, eğer sonuç olumluysa extension.enabled değil yalnız. Bakın şimdi burada property enabled doesn't exist on type. Görüyor musunuz? Doğrudan bize uyarı verdi. TypeScript kullanıyor olmasaydık bu uyarıyı vermeyecekti. Buraya geliyorum. Extension nokta is active. Tamam mı? Şunu da şu şekilde dönüştürelim. Is active. Bunu bu şekilde yap. Tekrar söylüyorum. Şu ID'ye sahip array'i bulduk. Bütün hepsinin içinden. Ondan sonra eğer gerçekten doğruysa, bir veri dönmüşse extension nokta is active tam tersine döndürecek. Yani true'ysa false'a, zaten false'sa true'ya dönecek. Ne yapıyoruz şimdi? Buraya geliyoruz. Buradan da toggle extension dedik. Bunu buraya verdik. Kaydedelim. Şu ID to toggle'ımız ne olacak? Yine ID'miz number. Az önceki işlemimizden dolayı bizim switch button işimiz kalmadı. Biz eventimizi parent'ımıza emit ettik. Şimdi parent'ımıza geliyoruz. Extension card'a. Burada biz bu eventi, switch button'daki eventi dinleyeceğiz. Eventimizin adı neydi? Bakın switch button'a döneyim. Ne emit ettik biz? Update checked. Checked'i update ediyorum değil mi? Buraya geldim. Add dedim. Bakın zaten şurada ilk sırada geldi. Bunu seçiyorum. Sonra burada store nokta toggle extension dedik ve buraya argüman olarak card nokta id'yi verdik. Şimdi tekrar uygulamamıza dönelim. Dev tool'umuzu açalım. Bakın
bakın DevTool'da Pinia desteği var. Görüyor musunuz? Pinia'ya tıkladım. Bizim store'umuzdaki array'imiz burada. Extensions array'i. Buradan Cars'a tıkladım. Açtım. Mesela birinciye gelelim. Şimdi birincinin değeri neymiş? True değil mi? Buna bastığım anda bakın neye döndü? False'a. Tekrar basıyorum. True. Tekrar basıyorum. False. Tamam. Bu yapıda şu an çalışmış oldu. Şimdi sırada ne kaldı? Buradaki butonlara tıkladığımızda ben buradaki butona göre veri görmek istiyorum. Yani aktifse sadece bana aktifleri göster. Tamam. Şimdi tekrar store'umuza dönelim. Şuraya gelelim. Şimdi burada nasıl bir yapı oluşturabiliriz? Butonlarımız all, aktif ve inaktif olacak. Buraya geldim. Const diyelim. Active filter. Tamam mı? Buraya da ref all. İlk olarak bizim değerimiz ne burada? All. Ama bunu TypeScript'te şöyle union değerler vermemiz gerekiyor. Bakalım şöyle bir all ya da active ya da inactive şeklinde. Bunu bu şekilde veriyoruz çünkü bunu şimdi ileride kullanacağımız zaman istemiyoruz ki yanlışlıkla buraya başka bir değer geçirebilsin. Bu şekilde tamamen güvence almış oluyoruz. Filtreleme butonlarımızı da onu da göreceğiz zaten. Şunu ama bakın burada bunu böyle yapmak yerine şunu şöyle alalım. Şuraya gelelim. Type filter buttons diyelim ve şunu şuraya verelim. Tamam mı? Sonra buraya gelelim. Filter buttons. Bunu da buradan çıkartalım. Types klasörümüze atalım. Onların hepsi bir yerde dursun. Export type dedik. Sonra geldik store'umuza. Bunu buradan bu şekilde tekrar import edelim. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Biz burada şimdi ne istiyoruz? Const filtrelemek istiyoruz değil mi? Filtered extensions diyelim ve computed kullanmamızı öneriyor. Doğru. Neden computed kullanıyoruz view'da? Ref'teki bir veri üzerinden hesaplama yapıyorsak bunu computed içinde kullanıyoruz. Böylece bu computed içinde kullanılan veri o ref değiştiğinde kendini otomatik olarak yeniden güncelliyor. Geldik computed dedik. Bakalım ne öneriyor? If active value all. Yok if else değil de bana şey yapsın ya. Şöyle şunu açalım. Switch kullansın. Switch. Active filter nokta value. Case aktifse bakalım. Return cars nokta value nokta filter. Tamam doğru. Case inaktifte aktif olmayanları filtreleyecek şekilde return et. Doğru. Default'ta da zaten bütün cars'ları istiyoruz. Bu default dediğimiz zaten all. All'a tekabül ediyor. Tamam şimdi ne yapmamız gerekiyor? Buradaki butonlarımız üzerinden şuradaki active filter verisini all, aktif ya da inaktif şeklinde değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden buraya ne yapıyoruz? Geliyoruz. Return active filter diyoruz. Active filter'ı return ettik dışarıda kullanmak için. Sonra buradan geliyoruz. Button group demiştik. Bakın buttonlarımız burada. Buraya hemen geliyoruz. Store'umuzu import ediyoruz. Use store extensions dedik. Tamamdır. Ve geldik const store. Bu da böyle dursun. Şimdi bizim burada neyi yakalamamız gerekiyor? Her butona tıkladığımızda şurada tanımlamıştık ya bu komponent oluştururken şu value'lar. Kullanımını sonra anlatacağım demiştim. Şimdi bunu o yüzden tanımladım. Bakın buradaki value'ları yakalayıp all, aktif, inaktif olarak vermemiz gerekiyor. Buraya geldim. Yeni bir fonksiyon oluşturalım. Function handle click dedik. Burada value. Value olarak ne yakalayacağız? Filter buttons. Tamam mı? Yani bize gelecek olan veriler ya all, ya aktif ya da inaktif olacak. Bunlardan başka bir veriyi kabul etmiyoruz. Şimdi buraya geldik. If gelen veri value olsa bakalım doğru önerdi sanıyorum. Evet tamamdır. Sadece şu isim yanlış. Biz bunu az önce import ederken store'umuzdan bunu silelim şöyle. Neydi? Active filter. Buna göre şey yapacak. Tamam mı? Bakın bir sürü burada value kullandık. Aktif kullandık. Burada switch kullanmak daha iyi olacak. Şunu şöyle switch yapalım. Tamamdır. Switch kullanalım. Şöyle şunu da indirelim aşağıya ve active filter dedik. Tamamdır. Burada default kısmına ihtiyacımız yok bu arada. Bunu hemen silelim. Gözümüzden kaçmasın. Bunu da kaydettik. Tamamdır. Şimdi buraya geldik. Button'ımızda click eventimizi tanımlıyoruz. Click'imizin içine ne veriyoruz? Handle click button nokta value. Tabii şimdi burada TypeScript bize kızıyor. Diyor ki argument of type string isn't assignable diyor. Doğru. Onu düzeltmek için de geliyoruz buraya. Tip tanımlaması olarak button'ımıza şöyle bir geldik. Buraya label string diyoruz. Ardından da value. Tamam doğru tamamladı. Filter buttons diyoruz. Bunu bu şekilde verdiğimiz anda sorun çözülüyor. Hatta buradaki type tipi burada tutmayalım. Yukarıya alalım. Şöyle şurada type button group dedik. Şunu şöyle verdik. Şunu şöyle şuradan silelim ve button group olarak verelim. Tamam böyle şu anda çok daha temiz oldu. Şurada TypeScript'in sintaksını yukarıya almış olduk. Bunu export etmeyeceğim. Bu komponenti daha özel çünkü. Burada dursun. Bu tip tanımlaması. Şimdi burayı da hallettik. Herhangi bir hatamız var mı? Yok. Şu anda bakalım. Yine uygulamamıza dönelim. View Dev Tool'umuzu açalım. Pinia Store'umuza gelelim. Extensions dedik. Burada neyimiz var? Active Filter All. Değil mi? Tamamdır. Şimdi buradaki Active Filter değerimiz All'da. Bakalım aktive tıkladığımda aktive dönecek mi? Evet döndü. Aktif. Inaktive tıkladığımda da inaktif. Tamamdır. Sağlamasını da yapmış olduk. All'a tıkladığımda da zaten All'a dönüyor. Bu da çalışıyor. Şimdi artık geriye sadece ne kaldı? Burada biz neyi export ediyorduk? Cars'ı değil mi? Burada şu Cars yerine artık neyi gönderiyoruz? Filtered Extensions'ı gönderiyoruz. Bunu nerede kullanmıştık? Extensions card'ın içinde kullanmıştık. Burada store nokta artık Cars değil. Filtered Extensions dedik. Bunu kaydedelim. Böyle bir yenileyelim. Şimdi bakalım. Şu anda hepsi all'da. Doğru. Aktive tıkladığımda sadece aktif kartlarımız geldi. Inaktive tıkladığımda da sadece inaktif kartlarımız. Bazı kartları değiştirelim. Mesela şu DevLens'i kapattım. Style Spy'ı kapattım. Inaktive tıkladığımda DevLens
Advanced ve Style Spy artık burada. Active'de artık yoklar ve All'a tıkladığımda hepsi geliyor. Tamamdır. Bunu da bu şekilde hallettik. Şimdi neyimiz kaldı? Şu button'a tıkladığımızda rengi red olacaktı hatırlarsanız. Bakalım Figma tasarımımızdan. Evet, aynen öyle. Seçili olanın rengi kırmızı, yazı rengi koyu renge dönüşüyormuş. Hemen gelelim VS kodumuza. Şimdi tekrar button grup komponentimizi bulalım. Az önce zaten buradaydık. Şimdi buraya geliyoruz. Nerede bizim button'ımız? Şuradaydı. Evet, burada. Bakın static class olarak bunu verdik. Vue.js'te bir de dinamik class olarak vereceğimiz zaman class diyoruz. Bana active class'ını ekle ama ne zaman? Store.activeFilter button.value. Ardından aşağı inelim. Stilimize burada button'ımızın içine gelelim hemen. Şuraya active class'ını açıyorum. Background color, switch bg color dedim. Normal color'ımızda title color şeklinde hareket ediyor. Yine border color'ımızı da transparent yapalım. Bakalım yapabildik mi? Sayfamızı yenileyelim. Şu anda bu olmadı. Neden olmadı? Çünkü eğer sen gidip de buraya class yerine class yazarsan tek S ile olmaz. Kodlama 101. Şimdi buraya geldik. Sayfayı yeniledik. Bakın gördüğünüz gibi artık şu anda bu buraya gelmiş oldu. Yalnız burada tekstin siyah olması gerekiyordu. Active inactive class'ı hemen bir main CSS'imize bakalım. Koyuya beyaz neutral 900'den neutral 0'a neyi tanımlamışız? Şurada. Neutral 800 de olur. 800 hover color'ı tanımlamışız. BG neutral 800. Tamam, bunun için ayrı değişken tanımlamayacağım. Şunu kullanalım. BG neutral'ı kullanalım. Buraya geldik. Bunu BG neutral 800 yapalım. Tamamdır. Düzeldi. Şimdi index HTML'imize gelelim. Şuraya bir elle light class ekleyelim. Evet, tamamdır. Tamamen istediğimiz gibi olmuş durumda. Class'ı komple buradan kaldıralım. Çünkü artık bir daha elle eklemeyeceğiz. Birazdan Vue 100 kütüphanesini kullanarak UseDark Composable ile bu işi halledeceğiz. Elle de yazabilirim. Çok basit bu şeyi ayrı bir Composable olarak yazmak. Ezberden bile yazarım şu anda ama size Vue 100 kütüphanesini tanıtmak ve kullanımını göstermek istiyorum. İnanılmaz bir nimet. Vue.js projelerinde çok kullanacağım. Göreceksiniz. O yüzden onu o şekilde halledeceğiz. Tamamdır. Şimdi bu kısmı da hallettiğimize göre buraya sağ tıklayalım. Close all diyelim. Bütün sekmelerimizi kapatalım. Hepsini kaydetsin. Tamamdır. Şimdi geçelim şu button toggle'ımızı etkinleştirmeye. Buna tıkladığımızda light olsun. Öbür tıkladığımızda tekrar dark'a dönsün. Evet, şimdi Vue 100 kütüphanesi için vue100.org'a girelim. Öncelikle get started diyelim ve burada kurulumuna bakalım. Şunu şöyle kopyalayalım. Daha doğrusu şu kısmını kopyaladım. Ben ban kullandığım için npm ile kurmayacağım. Şimdi warp'ıma geliyorum. Şunu bir kapatalım. Buraya geldim. Ban add Vue 100 core dedim. Kütüphanemiz bakalım package.json'ımıza geldi mi? Evet, tamamdır. Vue100.core buraya geldi. Şimdi geliyoruz burada fonksiyonlara. Bütün fonksiyonları seçtik. Burada use dark fonksiyonu bu. Evet, bakın browser sekmesinin altında use dark. Buraya geldik. Şimdi burada Vue 100 core'dan use dark'ı kullanacağız. Şimdi app header'ın içine giriyoruz. Burada toggle theme bileşenimiz vardı zaten. Bu komponente geldik. Sonra buraya gelelim. Use dark diyelim. Vue 100 core'dan bunu bize import etsin. Tamamdır. Const is light diyoruz. Use dark dedik. Şimdi burada bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bizim selector'ımız HTML, tamam. Attribute'umuz class olacak. Biz çünkü class ekleyip çıkartarak yapıyoruz. Value dark, bunun içi boş olacak. Çünkü sadece light class ekleyip çıkartıyoruz. Value light'ımız da light olacak. Tamamdır. Şimdi buradaki button'ımıza geliyoruz. Şunu bir aşağıya indirelim. Click event'i açıyoruz. Buraya da is light eşittir not is light şeklinde veriyoruz. Projemize bir dönüp bakalım. Şimdi button'ımıza basıyorum. Buna döndü. Basıyorum. Buna döndü. Yalnız burada bu sefer ikonların yerleri ters kaldı. Şuna bastığımda burada güneş ikonu, burada ay ikonu çıkması lazım. Buraya geliyorum. Bunu şu şekilde tersine çeviriyorum. Evet, bakın şu an düzeldi. Tekrar yenileyelim. Bakın basıyorum. Dark'a döndük. Basıyorum. Light'a döndük. Dark'a döndük. Light'a döndük. Çok güzel. Şimdi son olarak sizlere bir de Vue.js'teki transition gruptan bahsetmek istiyorum. Şu kartlarımızı çıkarttığımızda, kaldırdığımızda veya aktif inaktifte böyle doğrudan kaybolmak yerine güzel bir animasyon ekleyelim. Ayrıca onu da göstermiş olayım size. Onu da şöyle vue.js.org'a girdik. Dokümanın içinde şurada bakın transition group, bunu kullanacağız. Tamam mı? Şurada şunu hatta şöyle dark'a alayım. Şurada şu yapıyı kullanacağız. Şimdi geliyorum buraya. Extension card'a geldim. Evet, buradayız. Şimdi bu article tag'ini transition gruba alacağız. Şimdi geliyorum, bu article tag'imizi, animasyon vermek istediğimiz tag'imizi kapatıyorum. Şunu şöyle seçtim. Command Shift P dedim. Wrap yazdım ve buraya transition group diyorum. Enter'a bastım. Bunu bizim için sarmaladı. Şimdi burada şunun içine geliyoruz. Name card list diyelim. Bunun tag'i div olsun. Bir de class verelim. Class card transition group olarak kalsın. Tamam. Şimdi bunu böyle verdik. Şu anda gördüğünüz gibi bakın bütün grid yapımız bozuldu. Neden? Çünkü article tag'i neyin bir alt elementiydi? Hemen bakalım şimdi. Açalım inspect. Bakın burada article tag'i cards grid değil mi? Parent'ındaki cards grid'in etkisinde ama biz buraya bunu koyduğumuz anda ne yaptık? Buradaki bütün grid yapısını bozduk. Bildiğiniz gibi Flex ve Grid'de olay tamamen direct child'lar üzerinden döner. Şimdi biz direct
child olarak direkt bunu vermiş olduk. Tek bir div'i. Buraya geliyoruz. Şöyle yapalım şimdi hemen stilimizin içine. Buraya geldim. Nested yazmayacağım bunu. Cart, transition group dedik. Display contents diyoruz. Yani diyorum ki ben seni sadece buraya stilistik amaçlı kullandım. Sen yapımın bir parçası değilsin diyoruz. Tıkladığım anda evet bakın şu an yine eskiye döndürdük. Yine aynı hiyerarşi artık devam ediyor. Gridimiz şunu yok sayarak doğrudan article'ı işleme almaya devam ediyor. Şimdi gelelim transition'larımızı vermeye. Bu arada buradan ne yaptığımı şu anda anlayamayabilirsiniz. Buradan gelip şu transition ve transition group bölümlerini Vue.js'in dokümantasyonundan okumanız gerekiyor anlamanız için. Ben burada detaya girmeyeceğim. Doğrudan yapıp geçeceğim. Başlayalım. Cart list enter active. Cart list leave active dedik. Ve transition all 0.3 is. Bunu 0.5 yapalım. Biraz daha gözükür olsun transitionlarımız. Devam ediyorum. Cart list enter from dedik. Opacity 0. Transform translate y 20 piksel. Hadi 20 piksel kalsın. Beğenmezsek ben biraz daha fazla vermeyi düşünüyordum ama neyse. Cart list leave to. Burada da translate y eksi 20. Bunu eksi 20 değildi. Normal 20 piksel olarak artı 20 olarak vermek istiyorum. Cart list move dedik. Bunu da transform 05 is. Tamam. Şimdi projemize dönelim. Bakalım bir yenileyelim. Şimdi bir kartı siliyorum. Bakın gördünüz mü artık böyle hem solu hem de aşağı doğru. Burada az önce önerdiği eksi 20'yi deneyelim bakalım. Yukarı doğru kaybolması daha mı şık duracak? Evet yukarı doğru kalsın ya daha tatlı oldu. Tamamdır. Şimdi aktifler, inaktifler hepsi gördünüz mü? Şu an çok daha böyle tatlı bir yapı elde etmiş olduk Vue.js'in Transition Group özelliği sayesinde. Evet şu anda kanalın ilk Vue.js projesini tamamlamış olduk. Videonun başında da söylediğim gibi Vue.js benim favori framework'üm ve şu anda piyasadaki en iyi framework olduğunu düşünüyorum. Kanala bu tip projeler gelmeye devam edecek. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.